memleketine giden kardeşim niye dönmedi? Niye dönmedi? Dönmedi. Yani sandım ki dünya tüm hepsi bitti, hiç sağ adam kalmadı. Ama çok kötü bir şey oldu. Köyde eskiden cemevlerimiz yoktu. Korkardık hepimiz de. Gizli yapılırdı cemimiz. Köylüye tembih edilirdi bir yerde cem yapacağımızı söylemen diye. Söylemese hep damlarda yapardık. Temizlenirdi, yunurdu, yıkanırdı. Halılarla, kilimlerle düzlerdik. Cemimizi orada yapardık. Yalnız cemi yaparken kaç tane köyün girişi varsa oralara ikişer ikişer bekçi kollardı. 4 yere gökçü dikerlerdi. Bekçi yani. Mesela Höçük yolunda 2 kişi durdu. O gelirdi, tekrar başka bir 2 kişiyi gönderirlerdi. O da ceme katılsın diye. Çocuk yaştaydım ama cemde gözcülük görevini yaptım. Şarkışla'nın bütün köyleri emlak yöresidiriz, Alevidir. Fakat Şarkışla'da bir tane Alevi dükkanı o zaman yok. Alışveriş ederiz, gideriz. Şunu Osman Efendi'den aldık. Bir yere ardalı çıktı. Ya Osman Efendi, Ömer Efendi ne olur şunu değiştir. Çık dışarı pis kızılbaş. Bizim zamanımızda 50'li yıllarda Alevi çocukları ne kalabilecekleri bir yer vardı ne de parası vardı. Onun için yatılı okulları tercih ediyorlardı. Pamukpınar Öğretmen Okulu, işte Samsun'da Ziraat Okulu, Sivas'ta Cerrah Atölyesi, işte Assubay Okulu bizim Mersin'deydi, ben oraya gitmiştim. Sömestri tatil oluyordu Şubat'ta. Biz geliyorduk oradan tatile. Şarkışla bizim bindiğimiz istasyon. Çok affedersiniz, o yaşlı başlı insanlar ellerinde demir çubuklarla biz ilkokulu bitirmiş gibi bizi düverlerdi. Alevi çocuklar okumasın, ileride bunlar bizim başımıza bela olur derlerdi. Kentin daha önceki yerleşik ailelerin çocukları bizleri dışlıyorlardı. Oyunlarını almak istemiyorlardı. İşte biz entari giyiyoruz diye vurun kızılbaş çocuğuna diye ellerine ne varsa değnek olur, ısırgan ot olur vesaire onu getirip rahatlıkla bize kafamıza vururlardı, sırtımıza vururlardı. Kaçmak, kollanmak bir taraftan da etraflarında olmak durumundaydık. Çünkü çocukluk başa geçmiyor. Ya ancak ortaokula geldiğimizde artık böyle ilkokul son sınıftan itibaren iyi kötü böyle gözünü karartabilen, kendisini savunabilen, koruyabilen böyle işte yavaş yavaş afilli delikanlı olmaya doğru giderken ortaokul çağımız öyle geçti. O yıllarda şehir merkezine yeni Aleviler dükkanlar açıyorlar, kahveler açıyorlar falan. Yeni küçük işler kuruyorlar. Ya Kızılbaş'ta gelmiş kahve açmış falan. Ta 1950'li yıllardan itibaren Sivas 3 önemli göç vermiştir. Bu göçlerin öncesinde hep şiddet olayları vardır. Birincisi 50'li yıllardaki Ermeni göçüdür. Ermeni nüfusun Sivas'tan ayrılması iş ve sanatlarla bağlantılı dallarda zayıflamasına yol açmıştır. Daha sonra 1967'de Kayseri-Sivas maçı nedeniyle meydana gelen o şiddet olayları sonrasında da ikinci göç Sivas'taki o Kayserili iş ajanlarının iş yerlerini alıp götürmeleri olmuştur. Daha sonra ise 70'li yıllardan itibaren birkaç kez Alevilere yönelik şiddet hadiseleri olmuştur. Burada da Sivas büyük kan kaybına uğramıştır. Sivas 1960'lı yıllarda Türkiye'nin 5. büyük şehri iken bugün kasabalar seviyesine düşmesinde hem ekonomik olayların hem de bu tip olayların da yeri olduğunu düşünüyorum. 78 Sivas 1. katliamında da kapı kapı ev bizim oturduğumuz Altuntabak mahallesinde Zeynel amcamızın ekmek peynir aldığımız dükkanını yaktılar. Bizim karşı komşumuz Fidan ablamız vuruldu. Evler yakıldı. 9-10 yaşındayım. Annem bizi evimizin çatısına çıkarttı. Birisi sordu ki dedi ki Fatma teyze
Ya buraya da gelirlerse ne yapacağız biz bu çocukları? Annem dedi ki bu çocukları aşağı atlarım, onların elinde ölmem dedi. Heykelin ilk açılışı, heykeltıraş Cahit Koççaban, büyük bir heyecanla gittik. Bayağı yüksek bir katılım da vardı. Sanatçılar, yazarlar gelmişti. Biz de buradan büyük bir ekiple gittik. Hacı Bektaş Turizm Derneği, SEMAH ekibi olarak. Köylüler bize büyük bir ilgi gösterdi. Gelin kalın burada, akşam cem yapalım dediler. Fakat kalamadık. İşte bir traktöre bindik, Sivas yoluna. Oradan otobüse binip Ankara'ya döneceğiz. Yolumuzun üzerinde Sünni köyler var. O köylere yaklaşınca traktörün lambalarını söndürüyorduk, sesimizi kesiyorduk. Uzaklaşınca tekrar ışıklar yanıyor. Bir hınç insanı yetiştiriliyor. Necip Fazıl, Aleviliği mesela din ve millet bahçemizden sökülüp atılması, yolunması gereken ısırgan otları olarak görüyor. Nurettin Topçu, Aleviliği tarikatları kalbinden vuran şerir kuvvet, bozuk zihniyet olarak görüyor. Hatta kimi aydınlar Aleviliği İslam'ı bozmak için ortaya çıkmış olan bir Yahudi icadı olarak görüyorlar. Esas temelinde yatan bana göre yani Cumhuriyet'in kuruluşunda yapılan ulus tanımı. Sizi gerçek vatandaş ulus tanımı içerisinde kabul etmeleri için bir etnik anlamda Türk olmanız gerekiyor. O da yetmiyor. Hanefi olmanız gerekiyor. Sunni de değil yani. Hanbeli, Maliki, Şafii de değil. Hanefi olmanız gerekiyor. Hanefiliğin bir üst kimlik olduğu, ulusun tartışılamaz inanç kodu olduğu kabul edildi. Devlet denilen aygıt kendini resmi olarak böyle donattığında siz doğal olarak ötekisiniz zaten. Toplumda sürekli diri tutulan Cah İsmail ile Yavuz'un siyasi mücadelesinin dini alana taşınmasından kaynaklanan bir nefret hafızası var. Bu nefret hafızası hiç dinmedi bu topraklarda. Türkiye'deki bu Kızılbaş düşmanlığı Avrupa'daki antisemitizme benzetilebilecek bir türden bir düşmanlıktır. Ali Baba da geçmişte yani 1500'lerde kurulan bir mahalle adından dolayı yani. Ali Baba söylencelere göre Pür Sultan'ın müsahibiymiş. 1826'lara doğru gelindiği zaman 2. Mahmut döneminde Alevi Bektaş tekkeleri kapatıldığı gibi Ali Baba'nın da türbesinin önüne minare yapıyorlar. Mimari bakımından bakıldığı zaman camiye falan hiç benzemiyor. Türbeyi Ali Baba Camii olarak değiştirdiler yani. Türkiye'deki ve Osmanlı son dönemindeki kitlesel şiddet, kolektif şiddet eylemlerini düşünün. Kâr ettiğini düşünen bir topluluk var. Bunu bir zarar, bir kayıp olarak görmeyen bir devlet aklı var. Ve bu akılla kimlik oluşturmuş kalabalıklar, yığınlar var. Kolektif narsizm. Bu otoriteyle de bütünleştiği zaman karşımıza korkunç bir facia çıkıyor. Ve devlet de başından bu yana bu kodlarla, bu piyanonun tuşlarıyla çok iyi oynuyor. Birileri kalkıyor, devlet adına hareket ettiğini söylüyor. Mesela Maraş'ta yoksul Sünni köylü vatandaşlarımıza işte bu Kızılbaşların topraklarını size vereceğiz deniliyor. Bunlar resmi kayıtlara geçmiş şeyler. Bu bölgede Türkiye tarihinin en tırnak içerisinde söylüyorum en efektif etnik temizliği yapılmıştır. Kızılbaşların çoğunluk olduğu bölgelerden bahsediyoruz. Buradaki Alevi Kızılbaş nüfusu neredeyse darmadağın olmuş durumda. 1960'taki seviyelerin belki 5'te 1'i, 6'da 1'i seviyesine düşmüş durumda. Sadece Kolej Mahallesi'nde ve de Ali Baba'da bir avuç Alevi kalmış. Muktedirler istediğine ulaşmış mı? Ulaşmış. Bir toprağı insansızlaştırıyorsun. Bizim birçok komşumuz gittiği şehri bile söylemediler. Alevilerin ve demokratların yerleştiği bir tek Ali Baba Gökçeobası'ndan değildi. Bu yandan Altıntabak, Yeni Mahalle, Mimar Sinan, Kümbet buralar hepsi demokrat aydınların zamanla kooperatifler kurdukları, evler yaptıkları yerlerdi yani. İslam'ın ötekiyle ilişkisinde, Müslüman olmayan ilişkisinde eşitlik esasında bir ilişkiyi hiçbir zaman tanımadı. Daha sonra Türklük de bu konsept üzerine üstlendi. Hiçbir zaman eşit bir ilişki görmüyor. O zaman öteki ne oluyor? Alevilik, Sünni İslam için hem bizden hem dışarıdan olan bir şey. Yani biraz içimizdeki yabancı ve bu çok büyük bir gerilimdir. Seni ben hangi kategoriye koyayım? Nesin sen? Gavur desem kabul etmiyorsun. Müslüman desem reddedeniz var. Amelinize bakıyorum, Müslümanlığa benzer bir tarafınız yok. Bu ne bu? Ve bu gerilim özellikle de siyasi ve ekonomik kriz dönemlerinde kitlesel katliamlara neden olur. Ehli sünnetin gevşekliği başka bir şey değil. Allah bu ehli sünnet Müslümanlarını pısırıklıktan kurtarsın.
Üniversiteye başlayan genç Alevi kuşak içerisinde bazı gençler bir araya gelip bir tür manifesto yayınlıyorlar. Ve bu bildiri aslında Türkiye'de bir grup adına eşit yurttaşlık talebini açık bir şekilde dile getiren ilk bildiridir. 5 Haziran 1966 Muğla'da Ortaca kasabasında daha çok Abdalların yaşadığı bir Kızılbaş köyü ile işte bir komşu Sünni köy arasında yaklaşık 12-13 kilometre mesafede. Başlangıçta işte köyler arasında yaşanabilecek sınır, odun, tarla, çift çubuk, hayvan otlatma filan meselelerine benziyor. Fakat birdenbire silahlanıp Ortaca'ya saldırıyorlar. Politikacılar Türkiye'de Alevi-Sünni sorunu yoktur. Hepimiz kardeşiz diyorlar. Fakat bir parlamenter o dönem parlamentoda şu soruları sormaya akıl ediyor. Diyor ki bu kadar insanın bir araya gelmesi nasıl mümkün oldu? Bu kadar insan 10 kilometre, 12 kilometre yolu gittiğinde oradaki güvenlik görevlileri ne iş yapıyorlardı diyor. Soruların tamamı cevapsız kalıyor. Böyle bir baskının içinden geldik. 1960'ta Ankara'ya geldim. Benim gibi köyden çarığı çıkardan geldi. Allah rahmet eylesin, Sırma halam vardı. 7 çocuğu vardı. Bir de ben geldim. Bir gözevi vardı Gecekondu'dan. Ama o baskıyı gördükleri için yemiyor, oğluna yediriyor. Giymiyor, kızına giydiriyor. En iyi okullarda okuduyor. Bir yaz günüydü, bulvar üzerinde. Kızılay'da bağlama sesi duydum. Yaklaştığımda insanlar etrafını tamamen kaplamış, ortada bir sema ekibinin olduğunu gördüm. Ya çok etkilendim. Ben dedim hani katılacağım buna. 92'de metro inşaatı vardı Ankara'da. Tam da o göbekte belediyeden panolar getirerek Banaz'ın resimleri, Pir Sultan'ın deyişleri ve orada ilk defa 92 yılında Kızılay Meydanı'nda semah dönüldü. Sadece semah dönmüyorlar, deyişler de söyleniyordu. Yeni bir şeye geçtiğimizi, bunun hayal dünyamızın dışında bir şey olduğunu biraz da tüylerim ürpererek izlemiştim o çadırın kurulduğunda. Ben de o gençlikten birisiydim. Sema ekibini kurduğumuzda yoğun ilgiyle karşılaştık. Nerede gösteri yapsak salonlar tıklım tıklım doluyordu. Gelenek kentsel yaşamın içerisinde yeniden inşa edilmeye başlanıyor. Sakın Alevi olduğunuzu söylemeyin, sakın Kürtçe konuşmayın. Çocuklar okuldan dışlanır. Hep bu şekilde büyüdük. Ailem çok gidip gelmemi istemiyordu. Her an başımıza bir şey gelecek gözüyle baktıkları için. Ama ben hiç dinlemedim. Kaçtım geldim yani. Çünkü oradaki ortam o kadar farklı ki. O kadar yeni şeyler öğreniyoruz. O kadar hani sadece semah dönmek değil. İlk gösterimde anneler günündeydi ve annemi de aldım götürdüm. Geldi, izledi, o da çok sevdi ama halen böyle içinde korkusunu atamamışlar yani onlar. 25 Haziran günü Küçük Tiyatro'da Pürson'u oynayan Sait Metin, eşi rolünde Yeşim Özkan, çiçekler atıldı, karanfiller atıldı sahne. Tek gördüğüm coşkuydu. Bu bambaşka bir şeydi. Çok kalabalıktı küçük tiyatro. Merdiven aralarına falan insanlar oturarak oyunumuzu izledi. Onun da bize verdiği çok büyük moral oldu. Artık dedik biz bunu rahatlıkla Sivas'ta sergileyebiliriz. Halikanas Kafe diye bir yer vardı. Tiyatro, fotoğraf ve bir sürü etkinlik yaptık. Semah grubumuz falan vardı. Çok önemli bir okuldu. Yani o bütün etrafını muhafazakar yapının çevrelediği bir yerde böyle bir fanus gibi olsa bile bir Alevi kültürü, Ali Baba Mahallesi, orada bir dayanışma vardı ve onun bir etkisi vardı Sivas içinde. Öğrencilerin, asistanların, oradaki genç doktorların daha çağdaş bir düşünüş tarzıyla belki daha batılı bir kent alışkanlıklarını oraya yedirmeye çalışmaları cesurca önemliydi o zamanlar. Çok çalışıp tabip odasını almıştık. İlk kez Sivas tabip odası uzun yıllar sonra yeniden TTB'nin, demokratik grupların etkin olduğu, iktidar olduğu bir yapıya dönüşmüştü ve uzun sürede öyle kaldı. Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Gölbaşı'nda gizli bir toplantı yapılmış ama aslında gizli değil, açık da gizli gibi lanse edildi. Alevilere bir format atma gibi, orada Alevi ileri gelenleri de içine alarak tepki gösterdik. Bizim sorunumuzu siz değil biz biliyoruz. Nasıl örgütleneceğimizi, ne diyeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi biz biliriz. Sahaya inmek sadece bizim derneğimizin Kızılay'da semah ve deyişler okuması falan değildi. Üstan Abdal Derneği tırnak içinde Alevi bir köy derneği olmaktan Ankara'da artık kitle örgütler arasında öncü bir noktaya gelmişti.
1990'lı yıllardan itibaren Aleviler giderek artan bir heves ve istekle Alevi kimlikleriyle kamusal alanda, siyasal alanda var olmaya başlıyorlar. Alevi araştırmacı yazarlar tarafından kaleme alınan ve Aleviliği anlatan onlarca kitap çıkıyor ve bunlar yüzlerce baskıya ulaşıyor. Dergiler çıkarılmaya başlanıyor. Ana akım gazetelerde Alevilikle ilgili yazı dizileri yayınlanmaya başlıyor. Televizyon kanallarında Alevilikle ilgili programlar yapılmaya başlanıyor. Aynı zamanda Alevi dernekleri kurulmaya başlanıyor. Pir Sultan Abdal gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Abdal Musa gibi Alevi ulularını anmak için kamuya açık törenler düzenleniyor. Bu törenlere on binlerce insan katılıyor. Kaynağını da Alevilikten alan bir toplumsal hareketten artık bahsetmeye başlıyoruz. Asıl devleti ters köşeye düşüren şey şuydu bence. CHP iktidar olduğunda bu devletin Anadolu topraklarındaki işte Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi de içine alan 700 yıllık yapısında Aleviler ilk defa merkezde bakanlık düzeyinde görev alıyordu. Bu arada 25 tane büyük ilçe belediyesi Alevi belediye başkanları olmuştu. O bayırda, o Temmuz'un sıcağında 5000 kişi toplandı. 92 yılında biz Banaz'da etkinlikleri sanatçı Cahit Koççoban'ın bizim önderliğimizde yaptığı Pir Sultan Abdal anıtının bir bakıma manevi gölgesinde yapıyor idik. Oraya gelenler köylerden traktörlerle ve doğaçlama, özel bir davet işte değil. Bugün orada Pir Sultan'ın anması yapılıyor diye büyük bir coşku vardı orada. Çok güzeldi, çok güzeldi, çok anlamlıydı. Çok güzel geçti. 2-3 gün böyle söyleşiler, paneller, konserler, halkın birbiriyle kaynaşması, yer yer panayır havasını alıyordu etkinlikler. Köyde herkes kapısını sonuna kadar açmış. Bütün sofralar bize açıktı. Tam da Pir Sultan'a yakışır. Bir dostluk, sevgi, muhabbet içerisinde geçen bir Banaz yaşadık. Vallahi ilginç şeyler yaşadık. Sadece Alevi köyler değil, Sünni köyler bile misafir almaya başladı. Gerçek şenlik orasıydı. Gerçek anlam orasıydı. Yılmadık, yoksul bırakıldık, dağ başına kaçtık. Pir Sultan Köyü ta Yıldız Dağı'ndan buralara kaçtı. İstanbul'a mekan tuttunuz, yüz binler oraya aktı. İstanbul bizim, İzmir bizim, Adana bizim, tüm insanlık bizimdir. Üniversiteyi sizin vergilerinizle okuduk. Sizin oylarınızla belediye başkanı seçildik, milletvekili olduk. Bugün buradaki manzaraya gönlüm inanmak istiyor. Bugünlerde böyle devlet, bizim Sünnilerle, Alevilerle fazla farkımız yok, biz aynıyız. Böyle şeyler söylüyor devlet, güzel güzel şeyler söylüyor. Güzel de peki bu 1300 yıldır işkence gördüğümüzün gerekçesi ne acaba? Hiç fark yok muydu aramızda? Yani Pir Sultan'ı dara çektikleri gün farklılığımız yok muydu? Vardı. Bugün de var farkımız. Banaz'a giden yolların hepsini kapatmışlar, kontrol altına almışlar. Jandarma ve polis. Hayretler içinde kaldık. Konser esnasında benim asabım bozuldu. Yani bu olay benim sinirlerimi gerdi. Dedim ya böyle bir savaşa gelmiyoruz biz. Burada Pir Sultan Abdal'ı anmaya geliyoruz. Bu ortalığı asker, polis, jandarma sarmış. Geleni kontrol ediyorsunuz, gideni kontrol ediyorsunuz. Bundan ne anlayayım ben dedim. Biliyor musunuz şu anda bizim burada yaptığımız şey devletin yasalarına göre suç. Ama devlet göz yumuyor. Diyor ki bu arada bu Alevilere bir göz yumak işimiz var. Sonra tekrar icabına bakarız diyor. Biz Bedrettinlerin boşa öldüğüne inanmıyoruz. Biz Pir Sultanların boşa asıldığına inanmıyoruz. Onun için varız ve sonuna kadar da var olacağız. Bizi Sünniliğe asimile edemeyecekler ve güçleri de yetmeyecek. Sağ ol. Bütün bu oyunların altında yatan gerçek o. Siz Alevi toplumunu Sünnileştirmek istiyorsunuz. Çevremdeki gençler tümü gelip gidiyordu. Banaz'a gidip geldikten sonra sayının çok yükseldiğini gördüm. Hep şu söylene geldi. Biz yine kendi kabuğumuzu kıramadık. Banaz'a gidiyoruz. Büyük bir etkinlik yapıyoruz ama buraya salt Aleviler geliyor. Biz Alevilerle Aleviliği anlatıyor. Aslında kurumun amacı bu değil. Kültürün tanıtılması, korkulacak, utanılacak bir şeyin olmadığının anlatılması vesaire idi. İlk karşı çıkan ben oldum. Sivas Aziz Nesin taşımaz dedim.
Ya Aziz Nesin'i bahane edecekler. Hiç olmazsa o bahane ortadan kalksın. Aziz Nesin'i götürmeyelim dedim. Aziz Nesin geldiği için Sivas'ta tepki tam öyle değil. Daha önce tepki göstermişlerdi. Gazetede tam sayfa ilan vermişler. Biz Sivas'ta istemiyoruz diye. İstemese de orada olacağız gibi bir tepki bu sefer bizim damarımız şaha kalktı. Yıllar önce olan bir hadisenin yani siz astınız ama işte biz bunun karşılığında şunları yaparız gibi bir etki ve tepki olayını yaratmayalım. Diğerleri daha ne münasebet işte. Herkesin kanaati şuydu. Ya tamam bir gösteri olur falan kapanır. Sivas'taki durumun vahameti ortada. Bu seneyi de atlatalım Sivas'ta. Yumuşatarak bir geçiş yapalım. Bu kabul görmedi. Aşık Veysel heykelinin bile bir parktan sökülüp alındığı bir yerde biz gidip de bu işe çanak tutan bir tavır içinde olmayalım. Sivas'ı ziyaretin dönelim cumartesi günü. Cumartesi Sivas'ta, pazar Banaz'da yapalım. Yani bu cuma gününü atlatalım. Cumaların Türkiye'nin yakın tarihinde tehlikeli olduğunu biliyorduk. Bunun da riskini işaret ederek biz 2 gün olmasında ısrar ediyorduk. Sivas'ı bilen insanlar kaygı duyuyorlardı kendileri açısından. Karşıyaka şubemiz Sivas'taki etkinlikleri istemiyordu, karşıydılar. Benim eski solcu arkadaşlarımdan bana bu bilgiler verildi. Onlar da bu bilgileri köy kahvelerindeki sohbetlerden duymuşlar. Solcu olduğunu bilmiyor köyler. Bunların yanında rahat rahat konuşuyorlar. Ateist, Allahsız Aziz Nesin'e, komünist Kızılbaşlara falan filan solculara bir ders vereceğiz, hazırlanıyor diye konuşuyorlar aralarında. Hiç kale alınmadı. O dedi işte solcuların devlete güvensizlik, bakış açısı, psikolojisi. Ve arkadaşların işi aslında sinmedi. Ama sonuçta kabul etmek zorunda kaldılar. Sivas, one of the oldest centers of history and culture in Anatolia. A city of cultures well known for its poets, folk songs, folk dances, and various handicrafts. Babama çok baskı yapılırdı. Kızları okutma. Okuyan kızdan pek hayır gelmez. Ama babam benim kızlarım okuyacak diye çok sert çıkışırdı bunu söyleyenlere. Hepimizi okuttu. Sivas has also become famous for its Kangal dog and its spa. Bir çay bahçesi vardı. Oraya öyle 2 kız, 3 kız gidip rahat rahat oturamazsınız. Askılı, kolsuz giyip dolaşamazsınız. Hatta bir ara Cumhuriyet Üniversitesi'nin servisleri kız ve erkek servisi olarak ayrılmıştı. Particularly under the Seljuks, Sivas became one of the most prosperous cities of Anatolia. Ayrımcılık bariz vardı yani. Zaten her şeyimizle farklıydık. Giyim, kuşam, yaşam, her şeyimizle farklıydık. Here was also developed a great center of science, reaching to the highest level of civilization at that period. Babam bizi kaleye götürürdü. En büyük şeyimiz oydu, eğlencemiz Sivas'ta. Kalede canlı müzik olurdu, gazino müziği tarzında. İşte kadınlar şarkı söylerdi. Bizim için çok büyük bir şeydi. Dondurma yerdik. Öbür komşular kızları alıp götürüyor adam. Nasıl bir kafa falan diye yadırgarlardı. Halikarnas kafe vardı. Cumhuriyet Üniversitesi'nin öğrencileri daha çok takılırdı oraya. Ben de oraya giderdim. Orası bana çok ayrı bir dünya gibi gelirdi yani. Kızlar, erkekler yan yana oturmuşlar. İşte çay içiyorlar, sohbet ediyorlar falan. Müzikler. Sivas'ta demografi değiştirildi. 12 Eylül'den sonra tarikatlar yoğunlaştı. Tarikat örgütlenmesi vardı. Alevi köyler boşaltıldı. Merkezde olan Alevilerin bir kısmı başka büyük kentlere göçtü. Bir kısmı da 2 mahalleye sıkıştırıldı. Ve yine Sivaslı yerel bir ülkücü önder Sivas'ın demografisini çok ciddi ölçüde değiştirdi. Hemşirelik eğitiminde biraz daha tutucu yerlere gittiğimizde işte siz nasıl giriyorsunuz, nasıl cesaret ediyorsunuz böyle evlere, kız başınıza falan diye tepkilerle karşılaştık. Eğitim hemşiremize çok çirkin bir cinsel taciz olmuştu. Hocamız oturup ağlamıştı kaldırım kenarında. Zaten akşamlara dışarı çıkmak gibi bir şeyimiz yoktu. It is the deepest wish of all the citizens of Sivas to raise their city to the level of development that it deserves on entering the 21st century.
devletin bazı odakları tarafından mercek altına alınmış olan şehirlerden birisiydi. Tıpkı Malatya gibi, Maraş gibi veya işte Çorum gibi. Hep CHP'nin belediyeyi kazandığı bir Sivas. CHP'den sonra ANAP'ın, ANAP'tan sonra da en radikal Refah Partisi'nin seçimleri kazandığı bir il. Büyük Birlik Partisi yeni kurulmuş ve burada çok güçlü. Buna Alternatif Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeniden toparlanma çabaları var. Milli Gençlik Vakfı'nın çok yoğun bir şekilde etkinlikleri oluyor. Buna Büyük Birlik Partisi'nin karşıt mesela gözyaşı geceleri sürekli. Şehirde böyle inanılmaz bir etkinlik şeyi var, yarışı var. Şimdi tüm bunların üstüne Vali Ahmet Karabilgin Sivas'a atandığında sanki şöyle bir algı oluştu. Sol baskı altına alınmış ya da hiçbir şey yapamaz duruma gelmiş. Bunun için de getirmişler valiyi, SHP'li bir valiyi Sivas'a atamışlar. O da kendi çapında böyle sol kesimin, sosyal demokratların temsilcisiymiş gibi bir algı ister istemez oluştu. Vali hakkında çok aleyhinde konuşmalar yapılıyordu. Okullarda da oluyordu bu yani. Öğretmenler arasında işte vali işte bölücü işte şu bu gibi. Benimle birlikte Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Çağdaş düşünceyi savunanlar, layık insanlar yer bulmaya başladı, güçlenmeye başladı. Sivas'ta bir şeyler değişiyordu yavaş yavaş. Çok heyecanlanmıştık. Olacak işte hepsine gideriz, program yapıyorduk kendimizce. Buna da gidelim, buna da gidelim. İçimiz kıpır kıpır olmuştu. Sivas'ta böyle bir şey. Çok güzeldi bizim için düşüncesi. İnsanlar Semah ekibini evinde misafir etmek istedi. İnsanlar kendi kültürüne öyle susamış ki, öyle baskı altına alınmış ki, Alevi Bektaşiliğin, Kızılbaşlığın merkezinde, dergahlarının olduğu yerde, Pir Sultan Abdal'ın ve Ozanlar Diyarı'nın olduğu yerde insanlar Türkiye'ye hasret kalmış deyişlere, Semah'a. Hayır dedi vali. Bu binanın önünde, bu meydanda böyle bir açılış olmaz. Atatürk'ün Sivas'a geliş yıl dönümünde ya da Cumhuriyet Bayramı'nda, İstasyon Caddesi'nde 100 kişiyi bile bulamadım yürütmek için. Burası böyle bir yer. Onun için dedi bura olmaz, kültür merkezinde yapmalısınız. Kültür merkezinde kapalı bir alanda yapacağımız için de işte bize saldırırlar, nasıl koruyacağız kendimizi düşüncesi ortadan kalktı. Bir de şu vardı, vali bize vilayetin bütün olanaklarını sundu. Burcuye Medresesi devletin orayı bize kullanmamız için verdi. Kültür merkezi valiliğin orayı kullanmamız için verdi. Spor salonunu akşam konser yapmak için verdi. Kültür Bakanlığı bütçe ayırdı. O bütçeyle afişler, pankartlar, şunlar bunlar hazırlandı. Kültür Bakanlığı ayrıca kameramanlar gönderdi. Heykel gönderdi. Kendisi gelecek Kültür Bakanı'nın. Ya biz bu işi devletle yapıyoruz. Korkacağımız ne var ki? Böyle bir rahatlıkla gittik. Şantiye yaktı PKK dediler. 28 tane dampelle kamyon aldık. İş makinası, kepçesi, mepçesi 30'u geçti. Ve hemen bu İmranlı'nın, Zara'nın dağ köylerine girdik. Yol yapıyoruz. O bölgenin bir muhtarı geldi. Efendim dedi o şantiyeyi yakan PKK ekibi şimdi bizim iş makinelerini hedeflemiş dedi. İçim yandı tabii. Sivas merkezdeki jandarma komanda bölüğü, Divriği'deki komanda bölüğü, bir de bizim merkezde yeni oluşturduğumuz özel harekat timi. Hepsini dağa gönderdim ben. Güvenlik zafiyetimizi anlayabiliyor musunuz? Olmayan şeyler oldu. Ya buradan habire güvenlik gücü takviyesi yapıldı kırsal kesime. Sivas'ta polis kalmadı. Çevik kuvvet yok denecek kadar azdı. Özel hareket hiç yoktu zaten. Hepsi kırsaldaydı. Jandarma özel hareket oraya gitmişti. Burada bildiğiniz trafik polisleri, işte normal polisler vardı. Çok güzel organize etmişlerdi. Şehir boşaltılmıştı güvenlik güçleri olarak. Polis istihbarat müdürü geldi bana. Dedi ki bu hadiseler olmadan önce özellikle bu acimendiler falan da gelince endişeye kapıldı. Biz çevik kuvvetin 1/3'ünü Divriği'ye gönderdik. 1/3'ünü daha Hafi'ye gönderdik. Elimizde bir hadise meydana gelirse müdahale edebilecek güç kalmadı. Emniyet müdürüne bu durumu ilettim. Bir şey olmaz dedi. Vali Bey'e gitmişler. Vali demiş ki ya yani Sivas'ta bir hadisenin olacağına dair hiçbir işaret yok. Onun üzerine ben kendi yetkimi aşarak hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hem İçişleri Bakanlığı'na hatta Başbakanlığa telgraf çektim dedi. Diyelim ki 10 Haziran'dan itibaren
2 Temmuz'a kadar çıkan Sivas'taki yerel basın incelenecek olursa Pius Sultan Abdal'a dönük bir saldırı var. Yanlış hatırlamıyorsam Hakikat gazetesi yazı dizisi yaptı. Böyle bir hainin bu şehirde nasıl olur da anmasını yaparsınız? Bu organizedir. Devletin güçlenmesini istemediği bütün kimliklerin kendilerini açıktan ifade etmeye başladığı bir dönem. Sola, Kürtlere karşı kullanılan İslamcı kimliğin denetimden çıkıp kendi programıyla iktidar talep etmeye başladığı bir sıçrama. Artı Kürtlerin ne ulusalcılıkla ne İslamcılıkla durdurulamayan sıçraması, üstüne üstlük Alevilerin örgütlenme atılımları başladı ve bunlara eşlik etmek üzere hatırlayın 90'ların başları işçi hareketinin ve sol hareketin de yeniden toparlanmaya başladı bir dönem. Yani devletin tepesinde oturan akıl için bütün kötülükler adeta şişeden çıkmış ve devletin nizamını çoğulculaştırmaya yönelik bir örgütlenme, bir özgüven, bir atılım gösterdiği bir dönem. Emniyet Müdürlüğü'yle talimat verdim. Çok güzel bir önlem programı yapıldı. O kadar heyecanlıyım ki hiç Sivas'a gitmemişim. Hiç o toprakları görmemişim. Ve benim ailemden 7 kardeşiz. Ve ilk defa ben gideceğim oraya. Babam 9 yaşında gelmiş, annem 14 yaşında gelmiş. Ve bir daha hiç dönmemişler. Ben Sivaslıyım ama Sivas'ın merkezini hiç görmemiştim. Annem babam da hiç görmemişti. Hatta dedem bile 85 yaşında vefat etmesine rağmen Sivas merkezi hiç görmemişlerdi. Sivas merkezine hiç gidilmezdi bizde. Huriye Semah grubundaydı. Göndermem Huriye dedim. En kıramadığım annemi Huriye, annem geldi, yavrum dedi, geçsin dedi, ne olacak dedi çocuk dedi. Hiç aklıma bir şey gelmedi. Başaratım bağlandı. En ufak o tehditlerden duysam belki göndermeyebilirdim. Ama ne duydum, ne öyle bir şey kalbimden geçti. Yeşimi markette doğum yaptım. İnanır mısın? Huriye daha 2-3 yaşındaydı. Ona hizmet ediyordum. Yeşimi eve götürdüm. Evde bir hafta durduk. Yine markete geldim, boyacılık yaptım. Yeşim bambaşka bir şeydi. Dünyanın adamıydı. Çok sevecen, biraz deli gözdü. Hayvanlara düşkünü diyor, yaşlıya düşkünü diyor. Yaşlı deyince kopardı. Çocuklar perişan olana kopardı yani. Haçlık koyduk. Anne derdi yarın para verdi. Kızım para ne oldu? Kış günüydü. Bir çocuk dedi dedi. Onur Pasajı'nın orada ayağı yalınıyak dedi. Kalem satıyor dedi. Çocuğu götürdüm Onur Pasajı'na dedi. Başına ber aldım dedi. Ayağına terlik aldım. Sosyal hizmetlerdeydi Hacettepe'de. Ben derdi büyüklere bakacağım derdi. Yaşlılara derdi açacağım derdi. Yeşim'in bir senesi kaldıydı. Yeşim süsüne düşkün idi. Huriye öyle aldı. Huriye'den kitaba. Huriye beni bilen biliyor derdi. İyi de giysem, kötü de giysem saçını böyle bağlar giderdi. Kızım derdim git. Şurada berbere gitsene derdim yaptır. Yok anne derdi. Beni bilen biliyor ya derdi. Eczan açacıydı Huriye. Dolap yaptırıp da. Birinciliğiyle ilkokula başladı. Üniversiteyi 300 kişinin içinde birinci oldu. Akıllı bir çocuğuydu Huriye. Yemeği alırdı, kitabını alırdı, masanın başına geçerdi. Konuşkan bir şey değildi. Huriye'm çok zekiydi, çok akıllıydı, çok becerikliydi. Yaşından büyük kültüre sahipti. Zaman gelirdi bana akıl verirdi. Huriye'm rahmetlik okulunda dereceye girmişti. Gittik Münir Hanım'la. Huriye'yi takdim ettiler. Baba dedi mezun oluyorum dedi. Sen ne ediyorsun dedi. Babası dedi ki Elisem gidin dedi. Ne istiyorsan dedi onu al dedi. Bir bilerzik aldık gittik. Ben kendim taktım koluna.
İşte onu da orada almışlardı kızın bileziğini kolundan. Sivas'ta almışlar. O demek ki kızı şeydincik böyle yanıncık orada almışlardı. Yeşim'inkini almamışlardı kolunda. Kunyası yaş günüydü bir şeyde. Temmuz'da Yeşim'in arkadaşı Sait almış. Bana mutfağa getirdi ki anne dedi bana öyle ondan söyleneceğini söylemedi. Kendi aralarında gelince bize söyleyeceklermiş. Kızlarıma Allah rahmet eylesin. Onlar bir güneş gibi doğdu ve gitti. Ailemizle vedalaştık, otobüslere bindik. Asuman birden bir çığlık attı. Korktum, bir şey oldu sandım. Ne oldu dedim. Abim dedi Erzurum'da üniversitede okuyor. Bugün geldi dedi. Ben dedi doyamadım dedi. Bir kez daha öpecektim onu dedi. Araba hareket etmeye başlayınca. Ya Asuman şaka mısın sen dedim. Ya 2 gün sonra geleceğiz, göreceksin abim burada yaz tatiline girdi. Çocukları gönderdik. Bindi gittiler. Güvenlik endişesi mi neydi? Yani normal Sivas'a Yozgat üzerinden gitmedik. Aşağıdan Kayseri'den Ortaköy üzerinden gittik galiba. Ama yolculuk çok keyifli. Hiç sıkıntı da olmadı. Yani böyle bir keyifle gittik açıkçası. Sivas'a kadar hiç uyunmadı. Bazen ya uyumayacak mıyız falan dense de çok güzel sohbetlerin olduğu, birbirimize çok güzel şiirlerin, şarkıların, deyişlerin söylendiği bir yolculuk oldu. Güle oynaya gittik. Tanışmayı çok severdi insanlarla, kaynaşmayı çok severdi. Çok alçak gönüllüydü, o haliyle de çok sevilirdi. Çankırı Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. İnşaat teknikerliği okudu. 2 sene Çankırı'ya gitti geldi. Arkadaşları çok severdi. Orada da bir çevre edinmişti kendine. Ortaokul, lise dönemlerinde bayağı bir futbol oynadı. Gazi Tıp'ta oynadı. Büfemiz vardı. Büfeye gider gelirdik. Babama yardımcı olurduk. Rahmetli Kamber amcanın kızı Belkıs Çakır, Grup Güne Umut diye bir grup kurdular. Türkü söylediler. Öyle çok dizi falan izlemezdi, televizyon izlemezdi. Yılmaz Güney'in filmlerini çok severdi. Derneği çok seviyordu. İşten çıkardı, derneğe giderdi. Yeşimlerle tanıştıktan sonra tiyatro grubu yaptılar. Tiyatroyu da çok seviyordu. Yeşim'in ona hediye etmiş olduğu bir kabak kemanisi vardı, onu çok severdi. Çok severdi birbirlerini. Ben gönül insanımı buldum dedi anneme. Oğlumun adı amcasının adı zaten. Sait Yiğit Metin. Kızımın adı da Yeşim'in adı. Acaba Sivas'a gidiyoruz ama olay olacak mı, olmayacak mı? Hep onun tedirginliğini yaşıyordum. Yani o duyguyla sabaha kadar uyumadım. İlk günü gittik. Yani güllük, gülistanlık, herkes çarşıda, şurada burada geziyor. Gezerken biz de gezdik. Dikkatimizi çeken bir şey, bir tane afişe dokunulmamış. Pankart indirilmemiş. Biz de hayret ettik yani. Güzel, iyi bir gidişat var dedik. İstanbul Şubesi'nden arkadaşlardı sanıyorum. Afiş yapıştırdılar. Grup olan insanlar, yani Sivaslılardan bahsediyorum, en ufak bir tepki göstermiyordu. Geceki etkinlikte de bakın hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Oraya yönelik de herhangi bir saldırıları falan söz konusu değildi. Gençliğimizde Atatürk rozeti taktığımız için o zamanlar ortaokul, lise çağlarında dayak yiyorduk. Ama şeytana dedikleri Aziz Nesin'in geldiği bilmem ne olduğu bir etkinlikte 2. güne kadar herhangi bir saldırı söz konusu mu değil? Şehrin havasından oranın normal bir yer olmadığını hemen hissetmiştim. İnsanlar bize bakmıyordu. Gezen genç çocuklar vardı. Üstlerinde Pir Sultan armalı tişörtler giyiyorlardı. Ama yoldan geçenler onlara bakmıyorlardı. Garip bir sessizlik vardı aslında. Yani o gün, yani 1. gün ve 2. gün öğlene kadar kendini hissettiren bir sessizlikti, böyle tuhaf, rahatsız eden bir sessizlikti. Olağanüstü bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Yani bunu tarif edemezsiniz. Bu başka bir şey. Yanından geçerken birdenbire dilenci benim topuğumu yakaladı. Zındık dedi bana. Çorabın nerede? Silkinerek yürüdüm. Yüzü bile görünmeyen bir kadındı böyle. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir. Kişilerin inancı, düşüncesi, siyasi tavrı, rengi,
ne olursa olsun. Another example showing the typical characteristics of construction and decoration in the manner and style of Anatolian Seljuk architecture is the Burugies school. Yani kitap standlarındayken falan da yani böyle çok ciddi bir şey olmadı ama değişik bakışlar, ufak tefek bir iki olay oldu. Saat 20'de Halk Gecesi başladı. Şöyle hazırlandık, kafamıza bir uzattığımıza baktığımda yani korkunç, yani Sivas'ta gerçekten bu kadar bizim insanımız var mı diye düşündük. İsmail Kaya semah çalmaya başladı. Salon bir anda duruldu. Sanki insan yığını yok, salon boşalmıştı. Tek tek salona girmeye başlayınca salon alkışlarla adeta yıkılacaktı. Semahta alkışlanmaz, işte şöyle olmaz, böyle olmaz, uyarılar yapılıyor falan ama yok. İnsanlar o kadar büyük bir özlem duymuşlar ki. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Sevinçten uçuyor, birbirimizi kucaklıyoruz. Yorgunluğumuzu ayak parmaklarımızdaki nasırları unutmuştuk. Müthiş büyük bir coşku var. İnsanlar semah görmeye yani özlemi var. Bir açlığı var. Unisa Akarsu sahne aldığında daha çok hissettim onu ben. Çıktığında yakasını, paçasını tutmaya başladılar. Böyle bir sevgi, bir özlem, bir coşku. Yani bir şeyler başarılmış, güzel şeyler oluyormuş. Anne dedi, sanki bu sefer semah dönmedim de dedi. Gökyüzünde uçtum dedi. Kamber amca da hepimizin alnından öptü dedi. Bu sefer kusursuzudu semah diye dedi. Mutlu musun dedim, mutluyum dedi. Dumanım var arşa çıkar, ırmağım var serin akar. Ataşım var beni yakar, ben yanarım kül olurum. Dumanım var arşa çıkar, ırmağım var serin akar. Ataşım var beni yakar, ben yanarım kül olurum. Otelde kalan iki yöneticiden biri benim, biri de Ali Şahan'dı. Lobide rahmetli Kasret Gültekin, Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu, Arif Sağ. Saat 3.30'a kadar falan da oturduk orada. Ya dedik, en korktuğumuz günlerden bir tanesi gün buydu. İnşallah dedik yarın da böyle geçer. İnanılmaz mutlu ayrıldık oradan yani. Şu etkinlikler çok iyi, sanatçılar geldi, herkes çok memnundu. Çok kalabalıktı, inanılmaz bir kalabalık var. Spor salonu tıklım tıklım dolu. Oradaki coşku tabii bambaşka bir şey. Yani insanlara türkü dinletiyorsun, semah dönüyorsun, onları izletmek ve bu o kadar büyük bir gurur ki. Ve insanların izlerken coşkusu sel oldu, aktı gitti yani. Birinci gün gerçekten muhteşem bir gün olarak tarihe geçti. O kadar güzeldi ki. Korkulan da buydu. Başımda bir sevda döner, ben yanarım kül olurum. Asuman aşık olmuştu derneğe sanki. Asuman seni derneğe bağış yapayım bari. Diyordum, Yasemin de çok iyi edersin anne. Asuman'ı verelim gitsin derneğe, Kamber amcasına diyordu. 2 yıl içerisinde 16 yaşında semah ekibinin hocası oluyor. Danışmanı niteliğinde olan İlhan Cem Erseven. Benim hep deli kız diye sataştığım Asuman. Onu grubun birinin başına getirdim. Onlarda büyük bir şey vardı, heyecan vardı. Yani o semah dönüyorlardı ama işten gelerek sanıyorsun ki 40'lara erişecekler.
Asuman semah delisiydi. Sabahtan bırak, akşam yatana kadar semah dönmeyi isterdi. Kan ter içerisinde kalırdı. Asuman en küçük olmanın verdiği şeyle kendi çapında yaramazlık yapar ama çok sevimli bir hali vardı. Ona kızma şansımız yoktu ne yaparsa yapsın. Mahallede de çok severlerdi. 2 kardeş alışverişe gitmişler. Kola da almışlar. Patates falan bir şeyler kızartmıştım. Dedim ki kolayı da getirin için dedim. Asuman dedi ki anne dedi onu ablam dedi abim gelince dedi çeriz diye aldı dedi. Abilerine çok düşkünlerdi. Ama abisi de onlara size kurban olurum diye severdi. Odalarına giriyorum. 2 Temmuz'da üzerlerinde bulunan ve katliamdan sonra dönen eşyalarına zaman zaman dokunuyorum. Çok güzel, çok iyiydi çocuklarım. Çocuklar ne bizi üzdü ne de biz onu üzdüydük çocukları. Aynı arkadaş gibi çocuklarla öyleydik yani. Çocuklarımızdan çok çok memnunduk. Hep diyordum aman yavrum Demirel ölecek, Yasemin geçecek, Turgut Özal ölecek yerine sen geçeceğiniz diyordum. Çok okurlardı. Büyük kızım Hacettepe'de okuyordu. Felsefe bölümünde. Yasemin Sivri. Çocuk orada iyi, başarılıydı yani. Fakat Sivas'ta katlettiler. Ben dantel örerdim. Alır elimden danteli. Biz bunları kullanmayacağız. Ben evlenmeyeceğim. İlkokulu bitirmişsin bak anne. Okumayı unutuyorsun. Unutacaksın diye beni çok şey yapardı. İlla kitap oku diye. Sonra alıştım kitap okumaya da. Okumayı sevmesinde o dönemki öğretmenlerinden özellikle Yonna Kuçuradi'den ve Bilge Karasu'dan sevgiyle ve saygıyla bahsettiğini biliyorum. Yasemin 90 dereceden aşağı almazdı çocuk sınavlarda. Gecenin saatlerine kadar çocuk 3'e kadar okurdu. Goethe Enstitüsü'nde Almanca kursuna da gidiyordu. Alman filozofları Alman dilinden okumam gerekecek mantığıyla hareket eden birisiydi. Taburayı aldım. Üste bakacağım. Asuman. İkinci gün yani Cuma günü Cuma günü işte. Yasemin'le görüştüm. Sabah erkenden aradı. Anne biz iyiyiz, bizi merak etme dedi. Sordum Asuman'ın sırtına bez koydun mu diye. Koydum dedi. Hiç dedi hizmette kusur koymadım. Senin gibi hizmet ediyorum dedi. 2 Temmuz 1993 Cuma saat 10'da Burcuya Medresesi'nde kitap, kaset, hediyelik eşya standlarını açtık. İmza ve söyleşiler başladı. Ben Müslümanlardan hiç zaman rahatsız değilim. Müslümanlar da alışsınlar, benden rahatsız olmasınlar. Ben mecbur değilim Müslüman olmaya. Bütün dinlere saygım var. Yani bir insan taşa tapıyorsa namusluca ve içtenlikle saygım var. Bana ne? Müslümanlara da saygım var. Özellikle daha çok bir saygım var. Çünkü ben çok Müslüman bir aileden geliyorum. Yalnız Müslüman camia Peygamber Efendimizin hanımlarına, mübarek zevcelerine dil uzatılmasından elbette ki imtina ediyorlar, rahatsız oluyorlar. Bu konuda da tabii tahrik oluyorlar. Olsunlar cevap verirler. Tahrik olunca insan saldırmaz. Bakın bu Sivas'ta dağıtılan bir belge. Bilmem gördünüz mü? Ve sizinle ilgili bir sürü yazı var burada. Bunun altlarında imzaları var mı? Yok, sadece Müslüman. Öyle Müslüman olur mu? Altına insan imzası atar. Salman Rushdie'nin kitabından dolayı, bu böyle bir kitap yazılan dolayı ben memnun değilim. Ama bu kitabın yasaklanmasına karşıyım. Ama efendim Selman Rushdie'nin yazdığı kitapta Peygamber Efendimizin zevcelerine dil uzatma var yani. Bunun nasıl tartışma zemini olabilir ki? Ben onu onaylamıyorum, tasvip etmiyorum. Ben yasağa karşıyım. Ayetler var bu konuda efendim.
Ben hiçbir peygamberin ailesine, hatta bugün yaşayan insanların ailesine saldırmaktan yana değilim. İktibas etmekle bunu yapmış oluyorsunuz yani. Bakın peygamber müminlerin kendi canlarından ileridir diyor. Onun hanımları da müminlerin analarıdır diye ifade ediliyor bu. Ben mümin de değilim, anam da değil benim. Yok, Ashab suresinde öyle ifade ediliyor. Orada edebilirim. Mümin olmayabilirsin ama bundan tabii Müslümanlar duyarlılık gösteriyorlar haliyle. Duyarlılık öldürmek değildir arkadaş. Muhakkak öldürmek taraftarı olamaz öyle bir şey. Bu gazetede başyazı olarak kaç gün yazdım. Hala yazın. Herkes okumuyor ki bunu. Sizin televizyonunuz herkes dinliyor mu? Benim alanım o kadar yazıyorum. Yazabildiğim alan benim bu. Kavgayla bir şey çıkmaz. Sonuç elde edilmez. Azizlesiyle öldürürler. Başka bir azizlesi çıkar. Başka Ahmet çıkar, Mehmet çıkar. Çünkü insanın beyni var, düşünüyor. İşte burada şu gazetelerde yazıyor. Hepsi bunlar Müslüman. Hepsi yalan yazıyor. Evet, söylediklerinizi yazıyorum. Benim söylediklerim bunlar mı? Yok onlar. Ben okumadım, incelemedim de. Tefsirleri okudum. Kur'an'ı kaç kez okudum. Bundan sonra kendime göre bir yol seçtim. Bu yola eski dini söylediğiniz kültür merkezinde eski dini hiçbir söz yoktur ki kimin sözü olursa olsun 1000 yıl geçerliliğini korusun. Ama bu Allah-u Teala'nın sözü. Allah-u Teala sizin Allah-u Teala'nız. Ben Allah-u Teala'm yok. Onun için ben diyorum ki hiçbir söz nereden gelirse gelsin değerini sürdürmez. Beşeri sözler muhakkak öyle ama bu Allah-u Teala'nın kelamı olduktan sonra değişebilir değil mi? Allah-u Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Ben inan. Hayır, ben lütfen. Yok. Neden saldırayım? Benim düşüncem. Duyuyorum işte. Gelsin sokaklar yapacak. İnsanların fikirlerine saygı bende bu. Ya onlar da bana saygı duyuyor. Şimdi bu arkadaş saygısız da yapıyor. Araya girdik, televizyonu uzaklaştırdık. Aziz Nesin'i de Rıza Aydoğmuş'un arabasıyla birlikte otele getirdik. Tugay'da Acemi erlerin yemin töreni vardı. General Paşa dedi ki, Sayın Valim dedi, erlerle dedi beraber dedi, yemek yiyelim karavana dedi. Aileleri de burada dedi, yemin törenine gelen. Memnuniyetle katılırım dedim. Oturduk işte aralarına çocukların. Etrafı incelemeye çıktım. Çifte minareye girdim, fotoğraf çektim. Saat 12 gibi geri döndüm. Şair ve yazarlarla sohbet ediyoruz. Cami avlusunda bir öbek bağırış çığırış sloganlar atıyor. Ortalarından da bir alevler yükseliyordu. Ne yapıyorlar bunlar dedim. Amerikan bayrağı yakıyorlar dedi. O an hiçbir şey düşünmedim. Ekmeği aldım büfeden. Otele yürürken kalabalık caddeye çıkmış, yürümeye başlamıştı. Sivas'ta Amerikan bayrağı nasıl bulunur ya? Yani pazardan gidip havlu almıyorsunuz. Şu an bugünkü imkanlarla Sivas'ta İsrail bayrağı bulabilir misin? Nereden çıktı bunlar? Ya daha önceden bu hazırlanmış. Yemeğimizi yedik. Yusuf Ertan ve benim üzerimde tişört, kafamızda da şapka vardı. Paşa Camii'nden çıktılar, yürüyüşe geçtiler Atatürk Caddesi'nden. Bir tane polis demedi ki ya siz nereye yürüyorsunuz, siz kimsiniz? Dışarıdan kapının önündeyim ben. Ya geçtiler önümüzden. Yani Madımak Oteli'ne kimse gelmedi. Oradaki esnafların bir kısmı hiç dükkanı açmıyor. Çünkü haber geliyor onlara cuma günü. Onlardan birinin çocuğuyla işte sohbet ettim. Babam dedi cuma namazından sonra dükkanı açmadı dedi. Yemeklerimizi yemeye başlıyorduk. 7-8 kişilik bir sakallı bir grup slogan atarak restoranın önünden geçti. Bu nedir diye merdivenden biz aşağıya doğru inince restoranın sahibi hemen bizi böyle tuttu. Dedi ki siz inmeyin, sizi görürlerse restorana saldırırlar. Bu yaşadıklarımızı sonradan dikkat edince bizim haricimizde herkes böyle bir saldırıya karşı hazırlıklıymış yani. 1 Temmuz gecesi dağıtılmıştı. O 2 Temmuz sabah herkes, esnaflar ellerinde o bildiriyle uyandı yani. Onun öncesindeki bildiriler çok öyle çarpıcı, böyle insanları galeyana getirici şekilde hazırlanmış bildiriler değildi. Ama ön hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Yani şehirde bir şeyler oluyor, farkına var gibi. Son bildiri çok profesyoneldi. Müslümanları göreve çağırıyor ve gün bugündür diyor. O bildiriyi aldım, polis şefine uzattım. Bu ne dedim, bu Allah aşkına söyler misiniz? Boş verin ya, bundan bizde de var. Ertesi günde bu bildiri Sivas'ın yerel gazeteleri, o gazetelerden birinin 1. sayfasında olduğu gibi yayınlandı. Yani bildiri çoğaltılmış oldu böylece. 2 Temmuz'da meydanlarda bedava dağıtılan gazeteler önemli ölçüde ya da benim aklımda o kaldı yani. Ben bizatihi aldım şeyden yani. 2 Temmuz günü öğleden önce meydanda dağıtılanı aldım ve kendi resmimi gördüm orada. Hazinesinin dolanı.
Biz bütün camilerde özellikle cuma günleri tedbir alırız. Her yerde hiçbir sorun yok. Efendim cuma namazı kılındı, cemaat dağılıyor. Çıktım odama oturdum. Medresedeki insanlar da çekilmişti yani. Biz bize kalmıştık adeta. O arada da can şenliği oyuncuları oyun oynamaya hazırlığını yapıyorlar. İşte o eski çığırtkanlık. Şunun altını çizmekte fayda var. Namaz başlamadan önce biz o davul çağrısı yapılmıştı. Namaza toplanıyorlardı. Toplananların bakışını hatırlıyorum. Namaz öncesi dışarıda da kalabalık taşmıştı. Bakışlarından falan bir terslik olduğu anlaşılıyordu. 100-200 metre ileride bir cami var. Dışarı çıktım, oraya doğru yöneldim. Cuma namazı ve Kur'an kurslarına yetişen birisiyim. Namaz kılmasını bilen birisiyim. Şundan söylüyorum, secdeye eğildiklerini bizim olduğumuz tarafa yüzlerini çeviriyorlardı. Yani bir anlamda namaz kılanlar bizi kontrol ediyorlardı. Ve caminin içinde hiç kimse yoktu. Sadece caminin avlusunda namaz kılınıyordu. Bundan çokça rahatsız oldum. Yani ne olduğunu adlandıramadım ama caminin az ilerisinde bir yerel televizyon birisiyle röportaj yapıyordu. Bir tarafta ezan-ı Muhammedi okunurken bir tarafta dinsizliğin propagandasını yapmak, ateistliği Sivas'ımıza mal etmek, kanımca ne olur bilemiyorum ama Sivas'ımız Müslüman bir memlekettir. Aziz Nesin denen insanı gördüm, sorduğunuz soruları duydum ve bugün mahalleye basında çıkan yazıları okudum. Dün mahallemizde cereyan etti. Aziz Nesin'in arkasında sol eller havada, dev sol gelecek, devrim olacak diye sloganlarını duydum. Sivas ve Sivaslı'nın üzerinde oyun oynanmak isteniyor. Bizler oyuna gelmeyelim. Kardeşiz, din kardeşiyiz. İçim dolu dolu. Şimdi namaza gideceğim ben. Bir tarafta Allahu Ekber sesi, bir tarafta ezan-ı Muhammedi okunurken, bir tarafta da ateistliğin, dinsizliğin propagandası kanınca ne olur bilemiyorum. Sivas geçmişte çok kötü bir olay yaşadı. Bunun yaşanmaması için el birliğiyle, gönül birliğiyle bu gibi propagandalara yol vermemek, bu gibi dinsiz ayrımı yapan insanlara fırsat vermemek lazım. Diğer memleketlerde olan kargaşayı memleketimize getirmeyelim, Sivas'ımıza getirmeyelim. Sivas'ın hepsi kardeştir. Biz Alevi-Sünni ayrımı yapmıyoruz. Sivas'ta Alevi-Sünni davası yoktur. Daha çok tedirgin oldum ve hızla içeriye girdim. Can şenliği oyuncuları oyuna başlamışlardı. Ve biraz sonra 2 tane sivil polis geldi. Önce davulu çalmayın dediler. Sonra davuldan öte gürültü oluyor. Oyunu kesin dediler. İşte bayağı bir pazarlık sürdü. En sonunda Ali abi geldi, işte ne olur dedi. Olaylar olacak. Bırakalım. Baştan oynayacağız. 7'de daha rahat, daha özgürce oynayabileceğimiz bir ortam olacak sanırım. Orada bekliyoruz. Haldun dedi ki bizim dedi eşyalarımız dedi ne olacak falan. Yaşlı olan dedi ki eşyalarınızı alacak kadar vaktiniz yok dedi. Şimdi Madımak Oteli'nden haberleri yok bir kere. Madımak Oteli'ne komple geçtiler. Direkt valiliğe geldiler. Sloganların şekli değişti. Ya devleti taşıyorlar orada ya. Valiliği taşımak ne demek? Ama orada dağıtmadılar. Oradaki kalabalık kültür merkezine yöneldi. Çok enteresandır İstasyon Caddesi'nde göstericilerin Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru yürümeleri. En önde kim var? Bir bakın o fotoğrafa. Elinde telsiz emniyet müdürü var. Ya arkandaki insanlar izinsiz gösteri yapıyor. Ya dön durdursana, orada valiliğe taş atmışlar. Camlarını kırmışlar. Camdan baktım, meydanda 200-300 kişi bağırıyor. Neyin nesi falan dedik. Efendim işte camiden çıkan bir kısım cemaat bu etkinlikleri ve Aziz Nesin'in gelmesini protesto ediyorlar. Tabii orada 2-3 tane slogan var. O çok önemli. Laiklik karşıtı sloganlar, cumhuriyet karşıtı sloganlar. Bu tamamıyla devlete, cumhuriyete, Atatürk'e, laikliğe karşı bir hareket. Bu sadece Sivas'taki Pir Sultan Abdal etkinlikleriyle ilgili değil, Aziz Nesin'le ilgili değil. Onu aşan bir tepki. Tugay komutanını arıyorum. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi geliyor vilayetin önüne. Polis evinin önünde önlem alıyorlar falan. Yok.
Bu grup kültür merkezine gidiyor, vilayetin önüne geliyor, kültür merkezine gidiyor, slogan ataraktan caddede. Tabii bu arada neler oluyor diye düşünen yerli halk, cahil insanlar, onlar da katılıyor. Arif Sağ aradı. Saat 14'te bizim etkinliğimiz başlayacak. Kültür merkezine geçemiyoruz. Vali Bey'i tanıyorsunuz, bir arayın dedi. Gerekli önlemleri alsınlar. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, ben sizlerin bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Emniyet teşkilatından değilim, sizlerin bir kardeşinizim. Allah rızası için, Allah'ınızı seviyorsanız artık dağılalım. Yeterli tepkilerimizi gösterdik. Arkadaşlar, mesajlarınız yerlerle iletişimde arkadaşlar. Bu miting sizlerin kararlılığını gösteriyor arkadaşlar. Allah rızası için. Bak Allah'ın adını söylüyoruz. Allah'ın adı mücadeleye kardeşlerim. Lütfen dağılalım. Vali Bey'i aradığımda merak edilecek bir konu yok dedi. Her şey bizim kontrolümüzde. 3-5 tane çapulcu dedi. Şimdi emniyete talimat verdim. Onları toplayıp alıp götürecekler dedi. Etkinlik devam edecek. Birden aşağıdaki grup geldi. O camiden çıkanlar Allahu Ekber sesleriyle. Bir tane orada bir büfe var. Dürüm büfe diye bir sakallı adam. Ellerini kaldırarak Allahu Ekber ne duruyorsunuz diye şey yaptı. Ondan Kale Camii'ndekiler de çıktılar. 200-300 kişi kadar ancalardı. Kültür merkezine doğru yürüdüler. Ben koştum. Polisler önde, göstericiler arkada kültür merkezine doğru yürüyorlardı. Biz kültür merkezine yetiştiğimiz anda onlar da geldi. Polis arabasının üzerine birini çıkardılar. Kur'an okuttular. Efendim neymiş? Bu topluluk sakinleşir. Sonra da rica ederiz dağılır gibi bir pozisyona geçtiler. Ve de enteresan bir şey ya. İnsanlar az sonra orayı taşlayacak. Belli, sloganlarından belli ya bu insanlar hırgür çıkarmaya gelmiş. Yani belli ki birileriyle kavga edecek, dövüşecek, saldıracak. Ne bileyim insanları ya da linç edecek. Bunun için gelen insanları rica ile minnetle dağıtmanın ben ilk defa duyuyorum. Biz orada diyebilirim ki 70-80 kişi ya da 100 kişi falan yani orada her şeyiyle orayı savunacak. Biz program da izlemiyoruz. Dışarıdayız, kaygılıyız. Etrafı kolaçan ediyoruz. Tedbir almaya çalışıyoruz. Yaşlılar var, köylüler var. 500 kişinin üzerinde insan kalabalığı. Genellikle köylerden gelmiş insanlar. Bir ara ışıklar yandı söndü. Rahatsız oldum ben zaten. Pireliyiz ya. Ben kalktım merdivenlerden arkadan çıktım. Yukarıda yönetim merkezi var. Salona ışık veriyor, ses veriyor. Oraya bir gittim ki kapısı açık. Adam yok. Şartelleri tak 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 indirmiş, hepsini geri kaldırdım. Salon yandı. Sonradan anladım. O güruh esas katliamı otelde değil, salonda yapacaklarmış. 5-10'a yakın bir asker geldi. Şarjörü. Bayağı bildiğiniz paket bandıyla bantlamışlar. Zaten bir şey olsa o paket bandını kesemez yani. Askerler etrafımızı sardılar. Askerin yüzü bize dönük. Saldırganlara değil bize dönük. Komutan asubay mıydı neydi? Onu gördüm. Dedim ki ya onlar saldırıyor sen bana dönüyorsun yani. Silahıyla milahıyla bana dönüp bakıyor yani. Ha yaptı. Bir bize bir onlara. Bir izi bir onlara bakana çevirdi. Buraya kadar onlar geldiler. Tamam mı? Yolda niye durdurmadınız? Aynı şeyi biz yapsak durdurursunuz hem. Aynı şeyi biz yapsak durdurursunuz hem. Komiser gelmiş. Karşı kitleyi kışkırtmayın, girin içeri. Baskına geliyorlar. Arkadaşlar tahrip oluyorlar. Arif Bey beni bir daha aradı. Dedi ki ya bu kalabalık her geçen saat dedi çoğalıyor. Bırakın kültür merkezinde etkinlik yapmayı falan. Can güvenliğimiz kalmadı. Kervan dergisinin standında bekliyordum. Slogan atarak saldırdılar. Kendimi korumaya çalıştım. Çatıştık yani. Kısaca söyleyeyim. Sonuç böyle. Polis önüne açtı orayı. Kervan dergisi olarak polisin mutluluğunu kınıyoruz. Emniyet müdür yardımcısı vardı. Hiç unutmuyorum. Bu kalabalık olmadan diyor. Şu aşağı diyor bostanlardan, açık yerlerden götürün. Ya siz ne diyorsunuz dedim ya. İnsanları oradan boğduracaksınız dedim. Eğer dedim gerekirse burada çarpışa ölürüz dedim. Lütfen içeri. And içtik orada hoca bir nevi. Öleceğiz ama teslim olmayacağız. Biz bu halkın korkusunu yıkacağız. Halkın göçmesini istemiyorsak bu korkunun, bu kaybının bir an önce yıkılması lazım. Çünkü otelin kokuları hala meydanda. Geldiler. Kültür merkezinin ön tarafı tamamen cam.
Emniyet Müdürlüğü o kadar yakın ki, karakollar o kadar yakın ki 1993 yılı Türkiye'sinde devletin kültür merkezi taşlanıyor ve hiçbir müdahale yapılmıyor. Komiser sadece elinde telsiz içeri girin diyor. Bir polis vardı daha gözümün önünde, yaşlı bir polis, ellerini hareket ettirerek böyle durdurmaya çalışıyor ama adamcağızın gücü yetmiyordu. Saldırgan güruh ilk geldiğinde standlar saldırıya hedef oldu. Çok sıcak bir saldırı yaşandı ki işte biz standdaki sopalarla müdahale edeceğimiz kadar böyle. O arada ezan okundu. O kitle gitti. Heykele de dokunmadılar o sırada. Tekrar bir daha geldiler. Ondan sonra bizim standlar falan dağıtıldı. Saat 4 gibi olduğunda o kadar kalabalıktık ki artık bizim dışarıda durup da karşı koyma şeyimiz kalmadı. Çünkü gökyüzünden böyle kurşun gibi taş yağmuru altındaydık falan. İçeri giren arkadaşlar kapıları söküp pencereleri kapatmaya başladılar. Yani içeriye bir şey atılması ya da girilmesini önlemek için. Tekrar bir vali beyi aradım. Dedi ki korkulacak bir şey yok. Biraz daha sabretsinler dedi. 1.30-2'den itibaren İçişleri Bakanı'nı aradım. Bakan çıkmadı telefona. Müsteşarı aradım, anlattım. Ben dedi gidiyorum bakanın yanına şimdi Ahmet Bey dedi. Erdal Bey'i aradım. Meyve suyu kasaları var Bir kısmı içeri aldık için böyle kafamızı savunmak için. Sivas'ta Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan benim çok yakinen tanıdığım Veli Karadayı arkadaşımı aradım. Sayın Milletvekili merak edilecek bir konu yok dedi. Siz neyseniz ben de oyum dedi. Ben buradayım. Kamera nerede? Polis mi? Burada başarısız oldular. Zaten orada başarılı olsalardı en az orada 300, 400, 500 kişi ölürdü. Çünkü kültür merkezinin farklı çıkış kapıları yok. Jandarma ve polis orada çok güzel görev yaptı ve grubun saldırganların kültür merkezine girişini engelledi. Üçüncü saldırı olmadan önce en son tahliyelerimizi yaptık. At o elindekini. At onu. Atın da. Hadi gidin lan. Kaç. Yürü. Dayan. Ulan memuru mu dövdüler lan? Vay anasını be. Askeri oradan devam ediyor. Var. Binayı taşlama devam ediyor. Bunlar olamıyor. Emniyet müdürü geldi. Ya dedi gençler toplanmışlar, taşlıyorlar kültür merkezini. Beraberce gitsek de siz onları teskin edebilirsiniz. Dedim ben giderim ama bu talep sizin mi, Vali Bey'in mi? Vali Bey'e gittik. İyi olur dedi yani bir gidin. Bir defa şöyle bir Fatiha okuyun. Şunların ruhuna El Fatiha. Allah razı olsun. Bir dakika. Şimdi muhterem arkadaşlar. Siz burada bir tepkiyle getirdiniz. Ancak bunun uzaması başka yanlışlıklara sebep olur. Biz Sivas'ta bundan 13-14 sene önce yaşanan hadiselerin gençler bilmezler tekrar yaşanmasını arzu ediyor. Bu heykelin kalkması konusunda ben bizzat ricada bulunacağım. Bizden de ittihamın yalnız. Bizden ittihamın biraz oturun bak. Oturun böyle. Bir dakika. Şimdi benim sizden ittihamım lütfen artık bu tepki meydana
Kazanınız mübarek olsun lafını oradan mı kullandım mı kullanmadım mı şu anda bilmiyorum. Ama hatırlamıyorum yani daha doğrusu. Oradaki benim konuşmam gençler doğru söylüyor dediler. Dağıldılar. Önce dağılır gibi oldu ama farklı gruplar farklı yerlerde birleşip yeniden geldiler. Vakıf yurtlarında kalan öğrencileri toplamışlar. Hızlı bir şekilde oraya getirmişler. Kimler getirdi? Vali muavinlerini hemen sokağa gönderdim. Gittiler, dolandılar, geldiler. Efendim, kültür merkezinde de dağıldı. Bir sorun olmadı. Saldırıda bulunan grup da yavaş yavaş sokak aralarından evlerine gitmeye başladı dedi. Öyle bir rahatladık ki olaylar bitti. Böyle 18-19 yaşlarında bir kadınla birlikte biz kaldık. Meydana kadar ara yollardan yürüdük. Şehirdeki politik insanlar tarafından da tanınan biriyim. Benden ayrı yürümesini söyledim. İşte kitle geliyor. Şehrin her tarafından. İşte hükümet meydanı dolu. Değişik bir yoldan gitmek istedim. Oradan camiden bir grup geliyor. Madımağa bağlanan yollar burası. Ne yapacağızı konuşurken bize şey dediler. Otobüslere binelim, mahalleye gidelim. Ali Baba Mahallesi'ne. Biz de dedik ki önce otele gidelim. Oteldeki arkadaşlarımızı alalım, öyle gidelim. Bize ısrarla polis dedi ki mümkün değil otele girmemiz. Çünkü şu an otelin önünde toplanıyorlar. Otele girersek arbede olur. Oteldekileri ne yapacağız? Onlar koruma altında. Bakın hiç unutmadığım sözler. Onlar korunuyor. Siz rahat olun. Sizi sağ salim biz Ali Baba Mahallesi'ne götürelim. Belki biraz zor kullanmak zorunda kalacağız. Bilginiz olsun, tamam. Genelkurmay Başkanı aradı. Sayın Valim dedi, orada 6.000 mevcudumuz var dedi. Hepsi senin emrinde dedi. Bunların başını ezin dedi. Bu şeriatçıların, bu yobazların. Paşam teşekkür ederim ama dedim, bunu bana söylemeyin dedim. Yanımda Tugay Komutanı var dedim. Telefonu ona veriyorum, ona söyleyin dedim. Verdim Tugay Komutanı'na telefonu. Tugay Komutanı baş üstüne komutanım dedi. Kapattı ve gitti. Lokantaya gittik, yemek yiyoruz. Bir haber geldi. Abimin surat asıldı. Birden telaşlandı. Abi ne oldu dedim. Hızlı yiyin yemeklerinizi, çıkacağız dedi. Bizim haberimiz yok hiçbir şeyden. Kamber amca dedi ki çocuklar şeye gidiyoruz, otele gidiyoruz. Yani neden? Gidiyoruz. Otelin kapısından bir girdim. Arif Dağ var, Muhlis Akarsu var, Hasret Gültekin. Dedik çok gene heyecanlandım. İlk defa böyle dedim ki yakından görüyorum. İşte onlarla sohbet etme imkanım olabilir mi falan diye hep böyle düşünürken. İlk taş atana kadar halen kötü bir şey düşünmüyorduk. Benim o gördüğüm 100 kişi rahat bir 1000 kişi olmuş bir yarım saat içinde. Lütfi Aydın'la eşinin odasına çıktım ben. Aşağı bakıyorum, başımı çevirip sizle konuşuyorum. Tekrar baktığımda işte öyle bir sürü insan toplanmış oluyor. Yani şunu söyledim Lütfi'ye, Kuşlar filmini hatırlıyor musun? İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'nu aradım. Geçmişten bir tanışıklığımız var bizim. Mustafa'cığım merak etme dedi, ben olayın başındayım dedi. Birebir takip ediyorum, korkulacak bir olay yok. Tekrar geldi emniyet müdürü ya dedi. Bu sefer otelin önünde toplandılar. Artmış bir defa, öbür taraftakinden daha fazla bir kalabalık var. Halka hitap etmeye çalıştım. Bana bu sefer hakaretler. Onun sözüyle hareket edecek bir grup olmaktan çıkmıştı o gösteriye katılanlar. Sonuç almaya odaklanmışlardı mutlaka. Bir anda sloganlar atılmaya başladı oradan. Yalan söylüyorsun, in aşağı, sakallı papaz. O ajitatif slogan patlamaları bir anda kitleyi hareketlendirdi, dalgalandırdı. Minibüsü sallamaya başladılar. Yani düşmemek için üstündekileri zor tuttu Temel Karamollaoğlu. Konuşmasın diye, yani dağıtmasın diye uğraşan bir grup da vardı. Bu ajitatörlerin kimler olduğu ben gördüm. Ama polis de kayıt yapıyordu, onlar da gördü. Devletin arşivinde bunlarla ilgili belge ve bilgiler var. Ben Erdal Bey'i aradım. Tamam dedi, ben ilgileneceğim dedi. Fakat bana gelen telefonlar artmaya başladı. Karabilgin'i kendim aradım. Beni sakinleştirdi ama... Camlar kırılmaya başlandı. Ondan sonra yağmur gibi
yağdı taşlar. Çocuklar yarışıyorlar. O taşları ben şu kadar cam kırdım, ben bu kadar cam kırdım. Büyük kaldırım taşlarını atıyorlardı galiba. Nasıl atıyordu İlaçsalar? O betona geldiği zaman da 4-5 katlı bir bina sallanıyordu. Kaldırım yenilemesi yapıyorduk. Oraya konulan taşlar kaldırım taşıdır. Bir yere fırlatmak için kullanılacak taş değil. Koca koca taşlar bunlar. O taşlar kırıldı. Yerde parçalandı, birbirlerine vurdular, yere çarptılar, parçaladılar ve otele attılar. O paket taşların yarım, çeyrek kırılmış, parçalanmış hallerini o taşlardan gördüm. İri iri o taşlar atılıyor ve kiremitler atılıyor. Vurup böyle bomba gibi ses yapıyordu. İşte diyorum ya arzuladım, pire gittim, neler neler olacakmış. Bilmem ki Sivas'a gittim, neler neler olacakmış. Önceden böyle tuzaklar kurulmuş yani. O taşlar hep otele geldi, bize geldi. Kalabalıktan bazıları taşları kolilere yükleyip veya üçer beşer ellerine alıp otelin karşısındaki ve arkasındaki binanın üstüne çıkıp oradan aşağıya attılar bu ağır taşları. 5 kat birden bütün saldırganlarla dolmuş. 5 kat birden taşlarla, molozlarla donatılmış. Karşı bina terzi, berber, merber üst katlarda. Onların pencereleri açılmış. Onlar taş atıyor. Kiremiti kılıç gibi kullanarak atıyorlardı, böyle bumerang gibi. Tekrar Vali Bey'i aradım. Veli Karadayı'yı aradım. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Bak aradan geçti 2 saat. Vali Bey'in söylediği korkulacak bir şey yok dedi. Hatta ben dedi şimdi Murtaza Demir'e telefon ettim. Kapıya bir otobüs göndereyim. Oteldeki arkadaşları güvenli bir şekilde otobüse bindirelim. Çermi'ye kadar götürelim. Ortalık yatıştıktan sonra tekrar gelip etkinliğe devam edebilirler dedim. Arif Sağ'a tekrar bir aradım. Şimdi bırakın dedi otobüs bir an önce bunları dağılsınlar dedi, bir rahat bir nefes alalım. Ya biz artık etkinliğin falan peşinde değiliz. Her şey kontrol altında. Kurtulacaksınız. O cevapların sadece telefonda bir sesten ibaret kaldığını görmeye başladık. İçeriye bir şeyler geliyor, düşüyor, camlar patlıyor. Hangi odadan ses gelirse kapısını açıp hemen böyle bir hızla bir bakıp ne olduğuna, taş mı, ateş mi, bomba mı? Saldırı havası var. Tabii bunu hissedenler var, bilenler edenler var. O yüzden böyle bir hazırlık başladı. Asma kattaki masanın bir tanesini 1. katın başına siper olarak koyduk. Arkasında Erdal abi var, Erdal Ayrancı var. Aziz Nesin'i korumakla görevli, sakallı ve elinde Kalaşnikov benzeri büyük bir otomatik tüfek taşıyan vatandaş kayboldu. Otelden çıktı gitti. Çok iyi hatırlıyorum, elinde büyük bir tüfek vardı. Erdal Ayrancı onu hep almayı düşünürdü. Alalım, kendimizi savunalım. Ben de yapma Erdal, sakin ol, hallolacak diye teskin etmeye çalışıyordum. Benim orada fotoğraflarım falan da var. Elimde bir demir çubuk var. Neyi koruyacaksak sadece kendini koruyabilirsin. O da en fazla 3-5 kere sallayabilirsin. Sonuçta Zaloğlu Rüstem de değiliz yani. Birinci katı merdiven başına barikat kuruldu. Onlardan dışarıdan girip müdahaleler oldu ama onlar püskürtüldü. O barikatın başında Erdal Ayrancı vardı. O büyük bir yiğitlik gösterdi. İçeri girişleri püskürten kişi de aslında bizler de oradaydık ama daha çok oydu. Dizi altında bacağın bir yerine taş gelmiş. Pantolonu biraz sıyırdı ki bayağı bir kan akıyor. Erdal'ın oradan bir şekilde sağ çıkabileceğini düşünüyordum. Çünkü toplumsal olaylarda fazlaca pratiği olan birisiydi. Erdal çok eğlenceli bir adamdı, çok heyecanlı bir adamdı, çok hayalperest bir adamdı. Çok çocuk ruhluydu. Gerçekten çocuk büyümeyen birisiydi yani. Yaşamayı hak eden birisiydi. Şeytan tüyü olan bir adamdı diyeyim. Hani tanıyıp da sevmeyen bir insan olduğunu zannetmiyorum. Çok sevecendi. İnsanlarla ilişkisinde hep iyi niyetliydi. Çok bonkördü. İnsanlarla birlikte beraber yaşamaktan hoşlanan birisiydi. 12 Eylül döneminde bizim kuşağın biçildiği dönemde Erdal da ondan nasibini aldı. Sivas'ta yaşayan arkadaşlarımızı aradım. Orada tanıdık doktorlar vardı, onları aradım. Herkesten bir haber almaya çalıştım. En son bir gazeteci arkadaşımız sabah 6'ya doğru telefon etti ve dedi ki maalesef Erdal da hani kaybettiklerimizin arasında dedi. Kızım uyuyordu, tek başımaydım. Korkunç bir geceydi. Küçücük bir yavruydu.
Babasına çok düşkündü. Babası da onu maskot gibi yanından eksik etmezdi. Erdal yapılıydı. Omzunda falan taşırdı, getirirdi, götürürdü. Anıt mezar yapıldığında yıllarca gitmedi oraya çocuk. Babasının mezarına gittiğinde babam buraya sığmaz ki dedi. Çıldırmış gibi içeriye girmeye çalışanlar vardı. Çıldırmış gibi. O içeri girdi galiba da dayak yedi. Efendim? İçeri girdi tahminim. Otele girdiler ya içeri. İçeri girince polisler tarafından dövülmüş. 3-4 tane kadın, genç kadınlar. Ellerinde çatal var. Ne yapacaksınız bunları dedim. Bununla hiçbir şey yapamam ama katilimin yüzünde iz bırakırım dedi. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'nu aradım. Ben arkadaşlarınızı kurtaracağım oradan, yani rahat ol falan gibi laflar etti. Koridorlara geçtik bir süre sonra. Koridorda uzun süre tabii o taşlanmalar eşliğinde oturduk. Kutunun içindesiniz, metal bir kutunun içindesiniz. Saatlerce taşlanıyorsunuz. Bir müddet sonra çıldırırsınız herhalde. 17 sıralarında Aziz abi Erdal İnönü ile görüştü. Erdal İnönü'nün söylediği sakin olun, devlet yanınızdadır. Ve biz sakiniz zaten, otelin içindeyiz. Kimseye bir şey yaptığımız yok. Sakin olmayanlar dışarıda. Sayın İnönü dedi Aziz Nesin. Bak dedi, telefonunun ahizesini şöyle kaldırdı. Sesleri duyuyor olmalısınız. Size kadar ulaşılıyor olmalı. Biz bu haldeyiz, bizi kurtarın. Hiç merak etmeyin, ben valiyle görüştüm, kurtulacaksınız. Vali demiş ki efendim kontrol altında olay. İnönü'nde bize böyle söylüyor, sonra biz öğreniyoruz ki. Vali kendini kontrol edemiyor, biz kontrol eder. Tansu Çiller'i aradım. Diyor ki ya diyor orada bir Ali Baba mahallesi varmış. Biz onları dağıtırsak bu sefer oraya saldırırlar. Dolayısıyla bu dağıtma işi riskli bir iş. Bunu düşünmüyoruz gibi laf etti bana. Ben ısrar edince dedi ki sen bu kaynaklarını bir kez daha teyit et. Bana dön dedi. Sivas'ı aradım, döndüm. Tansu Çiller'e Başbakanlıkta. O zaman Meral diye bir hanımefendi çıktı telefona. Dedi ki Başbakan şu anda lavaboda. Çıkınca sizi arayalım. Peki. Tekrar aradım aramayınca. Dediler ki Başbakan şu anda bindi arabaya konuta gidiyor. Evine de aradık bilmem ne, Başbakan çıkmadı. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'i aradım. Orada Tugay var. Çıkmadı telefona maalesef. Telefon ettim otele. Serkan çıktı telefona. Serkan'ın son sözleri böyle dar boğazımda testere gibidir. Bir türlü konuşamam yani. Dayı koşa koşa geliyor. Müjdemi ver o arada diyor. Serdar yaşıyor. Baba da Serkan'ın kapısının önünde oturuyor. O anda diyor şaşırdım kendimi. Bir kaka atmışım diyor. Kaç sene, 2 sene yaşadıysa benle birlikte o babanın burnundan getirdim ilk. Sen nasıl içine geldin Serkan? Orada yatarken. Kız diyor şaşırdım kendimi. Serdar'ın yaşıyor deyince. Karakolun altında bir aklını yitirmiş böyle karışık orada yatıyordu, genç bir çocuk vardı. İmam. Her gün okulda gelince onun dönerini, ayranını getirip ona veriyordu. Ondan sonra geldi, anne getir ben bir karnımı doyurayım. İmamı doyurdum, geldim, şimdi sıra bende. Balkonun bir köşesini çevirmişti, güvercin besliyordu. O balıkları akvaryuma atmadım, orada duruyor. Bakıyorum, temizliyorum, ediyorum. Ölse de ben onun içine yine tamamlıyorum. Kollarını salya geliyordu. Hevesleyince böyle mutlu olunca. Böyle kollarını silkerek geldi kapıdan. Anne Hasret abi geldi. Biliyor musun bana ne dedi? Karaoğlan sen sazı bırakma. Sen çok güzel çalışıyorsun. Sen bunu seyretme. Serkan öyle bir çocuktu. Her şeyle yani hevesi vardı, her şeyle. Semah'ta vardı, tiyatroda vardı, maçta vardı, okulda vardı. Hadi annem diyordu, beni oturtuyordu koltuğa. Serçe kuşum serçecik, bileklerim incecik, yiğitimi vurmuşlar, uzun boylu gencecik. Bunu çok söylüyordu. Bir de ben yanarım, kül olurum. Bir kızı seviyormuş Serkan. Aşağıda dedi, eczanede dedi, çalışıyor. Birkaç defa bir selamlaştım dedi, konuşamadım dedi. Bunu yolda da konuştuk biz. Fısır fısır konuşuyoruz, sağımız solumuzdaki düşmasın diye. Utanıyoruz bir yandan. Dönünce dedi, kesin dedi, tamam dedi yani. Baba dedi ki yollamayacağım.
Ben de dedim ki çözdürerek kıyma dedim. Sınava girdiler, okulda çıktılar, dershanede uğradı. Koşturup duruyor çocuklar. Her sene de gidiyorlar dedim yani. İzmir'e gittiler, Banaz'a kaç kere gittiler, Çanakkale'ye gittiler. Bir şey olmaz dedim, geçsinler. Ne bileceğin ki Sivas atların yeridir. Aziz abi süreçten sonuç alınamayacağını fark edince çağrısı üzerine toplandık. Ne yapalım? Mektup yazalım dedi. Valiye mektup yazalım. Çünkü biz valinin çağrısı üzerine buradayız. Devletin verdiği izin üzere buradayız. Dolayısıyla devlet denilen kurum bizim can ve mal güvenliğimizden sorumludur. Asım sen yaz, bir taslak yaz dedi. Rahmetli Asım Bezirci'ye. Sivas'la irtibatımız kesildi. Bu arada Mehmet Gazioğlu'nu 3 kez aradım. Merak etmeyin, korkulacak bir durum yok dedi. Koridorda oturup beklediğimiz için son ana kadar kendi aramızda biz sohbet edip işte ortamı biraz daha o gerginliği azaltmaya çalışıyorduk aklımız sıra. Çakmaklarını yakmışlar. İşte şarkılar, türküler söylüyorlar. Ya yavrum dedim, siz ne şarkı türkü söylüyorsunuz? Bizi öldürecekler. Ya ana dedi, nasıl olsa biz öleceğiz. Yanma aklımızda yok. Türkülerle, şarkılarla ölelim. Gençlerin bana söylüyor. O benim içimde bir acı, bıçak. Hiç iyileşmiyor. O Sema ekibindeki kızlar, ana dedi sen bize kızma, tamam mı? Biz şarkılar, türküler söylüyoruz. Kendimizi avutuyoruz, kendimize neşe veriyoruz. Tamam kızım dedim, doğrusunuz da dedim. Bak dışarıdaki vahşeti görüyorsunuz. Nasıl bağırıp çağırıyorlar, bunlar bizi öldürecek. Yok yok dedi, onları dağıtırlar dedi. Valiliğe gitme kararı aldılar. Valiyle görüşme. İşte biz buradan ayrılmayacağız. Siz devletin gücünü kullanarak bu 3-5 tane çapulcuyu def edin. Turizm müdürü olduğunu hatırlıyorum. Vahap Sümbüloğlu. Ondan çıktık. Otelin giriş kapısının tam karşısında da bir işhanı kapısı var. Arka kapı valiliğin otoparkına açılıyor. Bir tane adama rastlamadık. Hepsi otelin önünde. İçeriye girdim. Valiyi tanıyorum. Emniyet Müdürü Doğukan Öner'i tanıyorum. Tugay Komutanı General Ahmet Yücekök'ü tanıyorum. Ama bir kişi daha vardı. İçeride büyük camları olan kara bir gözlükle oturuyor idi. Mektubu verdim. Vali mektubu okudu. Korkmuştu. Sinmişti. Sivas'taki yönetim iradesi bir başkasına geçmişti. Vali bypass edilmişti belli. Çünkü her sözcüğünde o kara gözlüklü adama bakıyordu. Generale bakıyordu. General konuştu. Vali konuştu. Emniyet müdürü konuştu. O adam hiç konuşmadı. Geldiğim yoldan yine o işhanın kapısından koşarak otelin içine girdim. Belli ki katillerin insafına terk edilmiştik. Ya koskoca şeydeyiz, Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinde. Yani hiçbir şey herhalde bir şey olmaz. Adamlar gidip bizi öldürecek mi diyoruz içeriye yani. Bir de şeyde mesela Murtaza Demir'in gidip gelebilmesi de bizi biraz rahatlattı. Çıktı ve geldi geri döndü otele yani. Hiç ciddiye almadım yani. Dedim ki en fazla bağıra bağıra giderler. Veya devletin polisi var, askeri var. Tamam müdahale eder, bir şekilde dağıtır diye düşünüyorsun. Oturuyoruz merdivenlerin başında. Hasret, ya Ali abi dedi bu son sigara iç mezun olacak dedi ya. Küçük dev adam ama. Yani bir sahnede söylemeye başlayınca, çalmaya başlayınca büyüyen çok büyük yetenekti. Çok naif bir çocuktu. Bizim kuşakta yaşasa hippie falan olabilirdi. Yani öyle bir çocuktu ama pırıl pırıl bir çocuktu. Çok saf, temiz, çok berrak, çok iyi niyetli. Hasret enteresan bir çocuktu. Böyle bütün her şeyi sırtında taşırdı böyle. Bir omuzunda bağlaması, öbür omuzunda kitapları. Yüksek hayalleri olan bir çocuktu. Albüm yapmıştı, artık çevreden isteniyor, biliniyor, aranıyor olmuştu. Bu onun çok hoşuna gidiyordu tabii. Yani herkes tanıyordu Hasret'i. Müzik dünyasından. Bugüne ulaşabilseydi Türkiye'de halk müziğine sahiden çok büyük katkılar olacaktı. Bir kere halk müziğini çok iyi biliyordu. Doğuştan öyle bir algısı vardı. Koçgiri aşiretinin bir tarzı var, müzik yapma tarzı. Hasret onu bayağı iyi yapanlardan birisiydi. Yani Haydar Acar gibi bağlama çalmak
o yaşta bir genç çocuk için kolay değil. Bağlamasına çok hakimdi. Kendi yeteneğinin, becerisinin farkında olan birisiydi. Arif ve benzer ustalarla oturup çalabilecek medeni cesarete sahip bir dozu vardı. Haddini aşan bir onlarla beraber oturup çalmaya kalkma çabası değil o. İnat bir çocuk, yani inat, olumlu anlamda inat. Yani bu işi yaparım. O genç yaşında bir dolu şeyi başardı. Yani bayağı başardı yani. Halk müziği katledildi aslında orada. Kaybettiğiniz insanlar olgunlaşmış insanlardı. Böyle sıkarsın hani şerbeti akar. En iyi dönemini yaşayan sanatçıyı sen yok ediyorsun. Bildiğiyle beraber adamı yakıyorsun. Yılların birikimi. Bu birikime sahip olan çok az sayıda insan var ayrıca. Davut Baba'nın ölüm haberini aldığım zaman dedi, koltuğun arkasına saklandım. 3 gün ağladım. Kimse beni o koltuğun arkasından çıkaramadı dedi. Benim sevdam böyle bir sevdadır dedi. İnşallah nasip olursa seneye de Edip ablayla tanışacağım. Ya da bu sene belki İsviçre'ye bir konserim olacak. Edip ablaya gideceğim. Onda kalacağım ki Davut Baba ile ilgili bir şeyler alabilir miyim, bir şeyler öğrenebilir miyim diye. Bilginin su gibi akıyor olması lazım. İzin vermiyorsun işte ona. Mecrayı kurutuyorsun. Haset diğer kuşak olarak arkadan o ustaların bayrak yarışında elinden bayrağı alacak çocuklardandı. Gelecekti o çocuk. Bu ülkenin geleceğinde vardı. Onu müjdelemişti, onu biliyorduk. Onun için önemliydi haset. Ne biçim çektin heykeli? Valla heykeli ne biçim çektin? Amına koyacak şey Heykeli kırmışlar. Onu gördüm. Kalın böyle urganlarla bağlamışlar. 7-8 kişi önden çekiyor, böyle getirdiler. Ve alkış. Öldürülmesi gereken, yok edilmesi gereken ve bunun karşısında sevap kazanılacak olan bir olguya bakan bir insanın gözünde kurban konumunda olmanın verdiği o tedirginliğin içerisinde gidip gelen bir korku dalgasıyla beklemeye başladık ve süre gittikçe uzamaya başladı. Ya duramıyorum ki yerinde. Çocuklarım böyle gözümün önüne geliyor. Çocuklarımı düşünüyorum. Bunlar bizi nasıl öldürecek? Yanıma aklıma gelmiyor. Asaf bir mızıka çıkarttı. Başladı mızıka çalmaya. Bütün Madımak Oteli'nin içerisinde mızıka. Yani bir kuşun kanadından imdat bekliyoruz. Bizi kanadına bağlayıp alıp götürecekler gibi. Kapalı yer gerçekten bu toplumsal cahilliğin kışkırtıldığı yerlerde çok tehlikeli, riskli bir durum. Tahliye edelim dedim otobüslerle onları. Onurlarına yediremiyorlar belki de. İstemediler. Zorla da insanları tutup şey yapamazsın yani. O zaman yangın gündemde yok, onu söyleyeyim. Yangın yok. Oteli terk edersek biz artık şenliği tehlikeye sokarız. Köyde de yaptırtmazlar bize. Onun için geri adım atmayalım. Güvenlik güçlerinin gelip bu kalabalığı dağıtmasını bekleyelim diye karar aldılar. Valilikten bir haber geldi. Sizi buradan alacağız diye. Şimdi biz nasıl inanalım? Oradan kapıdan çıkar çıkmaz tararlar. Bu işe evet dememiz için bir kere önce o anda devlete güvenmemiz gerekiyor. Devlet o ana kadar kendini göstermemiş. Tüfekli bir tane polis koydular oraya. Devlet o. Ortalık biraz karışınca o da kaçtı gitti. Ben nasıl güveneyim ki? Başlangıçtaki vilayetin önündeki toplantı ve tepkide hemen Tugay Komutanı'nı aradım. Paşam dedim, durum budur. Yardım edin, bana destek gönderin. Baş üstüne Sayın Valim dedi. Vali muavinini çağırdım. Bunu yazılı hale getirin dedim. Yazılı olarak yine talepte bulunduk. Tören bitti ve çarşıya çıkacağız. Dediler ki çarşı izinleri iptal oldu. Herkes içtima alanda toplansın. Bekle bir fısıltı kulağımıza geldi. PKK Sivas valini basmış ya da basacakmış. Biz de takviye kuvveti olarak çıkacakmışız. Biz daha bir tedirgin olduk. Çünkü biz asker sayılmayız yani. Biz acemiyiz, daha 20-25 günlük askeriz. Elimizdeki tüfekler de eğitim tüfeği. Silah özelliğini yitirmiş demir parçalarıydı. Biz o halde PKK'yı valilikten savuşturacağız. Kalabalığın arasına bir askeri birliğin tüfeklerini çapraz tutarak girdiğini gördük. Bilmiyordu ki onların o gün yemin eden acemi çocuklar olduklarını. Bunu da nereden öğrendim? Bir arkadaşım vardı, diş hekimi. Aralarında onun oğlu Servet de varmış.
İzmir'e geldikten sonra Servet söyledi. Hidayet amca ben sizin otelde olduğunuzu bilmiyordum. Biz oraya geldik. Tüfeklerimizde zaten eğitim mermisi vardı. Bizim dışımızda da askerlerin gittiği gibi bir kanı bende oluştu. Çünkü biz halkın toplandığı çemberin dışındaydık. Askerler ne yapacağını bilmiyor. Grubun gerisinde onlar da böyle ayakta seyrettiler yanan oteli. Orada hiçbir silah, teçhizat olmadan asker otelin önüne dizilseydi yine bu yaşanmazdı. Halkın hareketliliği olumlu yönde oldu. Yani bize saldırı yönde değil. Askere metiyeler düzerek, sloganlar atarak yani siz gidin biz işimizi görelim. O general geliyor otelin önüne. İşte en büyük asker bizim asker. Dönüp gidiyor. Bizim bulunduğumuz yer 5. Piyade Eğitim Tugayı'ydı. Yürüyerek gelmeye kalksanız 10 dakika, bilemediniz 15 dakikada gelebileceğiniz bir yer. Bir emir geldi, bindik, gerisin geri gittik biz oraya. O komutan o askerlerini alıp gidiyor ya. Askeriye içindeki tedbirler devam ediyordu. Neredeyse askeriyenin içindeki herkes nöbetteydi. Aziz Nesin Zara'ya gitti biliyorum. Çünkü araba istediler benden. Emniyet müdürü burada efendim dedi. Ya Zara'ya gitti dedim Aziz Nesin. Yok efendim dedi. Vazgeçmişler dedi. Nerede? Otelde dedi. Çok farklı bir şey oldu benim için. Orada onu muhafaza edip toplumun tepkisini bir ölçüde kırmayı düşünüyordum. Tokat, Kayseri valilerini aradım daha önce. Bana destek gönderin dedim, takviye gönderin. Karakol polisi göndermişler. Bir yerden 10-15 tane, bir yerden de 10-15 tane falan. Namaz vakti geldiğinde giderler diye düşündük. Bunlar taşlarlar. Gitmiyor da kimse. Saat 5 miydi 6 sıralarında yaşça da bizden büyük Celal Yıldız dedi ki Aliciğim dedi bu kadar uzamamalıydı dedi. Yarım saat içerisinde bunlar bizi kurtardılar. Kurtarmadıysalar önce dışarıdaki arabaları yakacaklar, sonra da oteli yakacaklar. Hepimiz yanacağız burada. Madımak'taki hedefin Aziz Nesin olduğunu biliyoruz. Onu korumaya çalışıyoruz. Fakat bizim hiç düşünmediğimiz başka şeyler oldu. Büyüdü olay, çok büyüdü. 18-19 arasında gruba hakim olamadık ama otele girmelerini engelledik. Ancak şu oldu, bu arada birileri arabaları yaktılar. O zaman anladık ki bu iş büyüyecek, çok büyüdü. Ali Baba biraz şehrin dışına doğrudur. 3 tane girişi vardır. Giriş serbest, çıkış yasak. Her tarafı tamamıyla ablukaya alınmış bakın. Yangından çok önce saat 6'dan itibaren çevrilmişti. Devlete bak ya. O ilişkiyi kesmiş orada. Otel Madımak'ın önünde binlerce güruh slogan atıyor. Elinde benzin bidonuyla. Kültür merkezine gelmeyen asker polis Ali Baba mahallesine yığılmıştı. Ama orada şarjörler takılıydı mesela, onu ifade söyleyebilirim. Mahalleli ve bizim gençler bir toplandık otele yürümek için. Sanırım saat 4.30-5 civarıydı. O öyle toplandığımızda jandarma bizden önce barikatı kurmuştu zaten. Bayağı bir arbede çıktı. Jandarma bize saldırdı. Ve jandarma gittikçe kalabalıklaştı. Yani etten duvardı ya. O etten duvarı otelin önüne niye kurmadın ya? Otelin önüne niye kurmadın o etten duvarı ya? Benzin kapaklarını sökerek, bezler sarkıtarak petrol alıp attılar arabaların üstüne. Merhum Rıza kardeşimiz asma katta yatar vaziyette dışarıyı seyrediyordu. O bidonlarla geliyorlar diye bağırmıştı. O ana kadar hep içeri girip bizi linç edecekler diye korkarken birden yangın tehlikesi oluştu. 2 tane otel görevlisi de oteli bizden korumak için oradaydı ve dolayısıyla otelde yangın çıkmasın diye elektrikleri söndürdüler. O yakanlar barikatın da arkasına geçip bir şey yapanlar. Yani onlar oraya nasıl geçti? Aslında orada 8-10 kişi falandır yani o
Oteli yakmaya çalışanlar. Arabayı devirip benzin deposunu deliyorlar. Bidon getiriyorlar. Bidon yukarı şeye çıkıyor. Otelin asma katına. O asma katta gezinirken gördüm ben. Yani o yangını çıkartanlar benzini döküp ateşledikten sonra kaçıyorlar tabii oradan. En arkadaki adam yakın diyorsa bu yakma eylemi önceden planlanmış ve herkes tarafından biliniyor demektir. Yani bu bilgi en arkadaki adama kadar gitmişse devlete gitmemiş olması mümkün değil. O nedenle yakma eyleminin devlet tarafından da bilindiğini ve bunun bir ortaçağ geleneği olduğunu ve şeytan aziz sloganlarıyla örtüştüğünü düşünüyorum. Kuyumcu geldi. Dedi ki ben dedi camiden geliyorum dedi. Oteli yakacaklar dedi. Allah'ım o senin ateşin. İçeriye bende. Cehennem ateşi işte. Kafirlerin yanacağı ateş. Hayır. 19.30 sıralarında elektrikler söndü. Otel karanlığa gömüldü. Aşağıdan gaz kokuları gelmeye başladı. Yanılmıyorsam Zerrin dedi ki ya yakıyorlar bizi falan dedi. Aşağıdan bir ses arkadaşlar aşağı gelin dedi. Tamam dedik o zaman herkes harekete geçti. Herhalde onlar da aynı şeyi düşündü benim gibi. İşte dışarıya otobüsler geldi, güvenlik önlemleri alındı, kurtuluyoruz. Dedim hiç olmazsa kameramı alayım. Yukarı odama çıktım. İmdat yanıyoruz. Sesler duydum. Kapıya doğru bir baktım, içeri duman girmeye başladı. Yılanın dili gibi böyle siyah duman, kırmızı alev böyle o merdiven boşluğundan etrafı yalaya yalaya yukarı doğru çıkıyor. Ve kaçışıyoruz. Muammer'le galiba yan yanaydık. Gidiyorum ben diye bir şey hatırlıyorum. Yani yukarıya İnce'ye gideceğim bakacağım falan dedi. Ne olduysa otelin ışıkları söndükten sonra oldu. Ondan sonra her şey alt üst oldu. Bilinç kaybına uğradık. Düşünemez olduk. Merdivenden iniyorum, önümü göremiyorum. Neredeyim, kaçıncı kattayım, nasıl bir yerdeyim hiç bilmiyorum. Sadece bir odaya girdiğimi hatırlıyorum. Yeşim bağırıyor, biz burada öleceğiz. Anne ne olur yardım et, anne ne olursun gel. Artık o kadar yalvarıyor ki Sait ona sarılıyor. Rahmetli Nesim'i benim kafama aldı, göğsüne dayadı. Döndü dedi ki güzelim nefes alma. Ben yüzüm kuyulu düşmüşüm. Üzerimde kıyafetler yanıyor, sırtım yanıyor 3. derece. Bir zifir karanlık, bir acı bir duman, o halifilesler yanıyor. Nasıl da anlatayım? Göz görmez haldeydi. Abimin sesini duydum. Bir sen diye. Abi buradayım diyorum. Ben sesini duyurmaya çalışıyorum. Göremiyorum abimi. Sadece sesini duyuyorum. Karanlıkta abimi buldum. Elimden tuttu. Diğer elimde de arkadaşım Çiğdem vardı. Orada bir böyle cam patlamasını duyduğumu hatırlıyorum sadece. Buraya doğru yönelin dedi. Yöneldik. Gerisini hiç hatırlamıyorum. Orada bir boşluk. Ben ve abim bu tarafa düşmüşüz. Sonra Kamber Çakır saçımdan çekip çıkarmış. Kamber Çakır'ın anlatmasıyla abim de çıkmış oradan. Ama bir kız arkadaşım Murat abi bizi de kurtar deyince geri girdi Murat diyor ama tabii bende oralar hiç yok. Sesler birden kesildi. Koridorun başına kadar gittiler, seslendiler. Hiçbir cevap gelmedi. Kimseden bir cevap gelmedi. Otel ölmüştü. İtfaiye istedim. Hem yangını söndürmek hem de tazikli su sıkılması için grubun üzerine.
Temel Bey bana telefonda söyledi. Efendim dedi, şimdi itfaiyelere, araca falan bir şey yapılır. Başka yerde yangın olursa önlem alamayız falan dedi. Ben de dedim ya bırak onları. Sen itfaiyeyi gönder dedim Madımak'ın önüne. Fakat itfaiye daha vilayetin önünden geçerken önüne yatmaya başladılar. Tabii şoförler de korkuyor. Bir kısmı korkuyor oraya yaklaşmaktan. Bir kısmı da kendi içinden istemiyor belki de, yani azindesini varsın öldürsünler diye düşünüyordur. İtfaiye araçları hortumlarını açmaya çalıştılar. Millet hortumunu topladı götürdü. Yani gözü dönmüş bir kalabalık. Yani o şoförün orada dayanacağı 3 metre kalabalığın içine girince. İndirip linç ederler. Nasıl gidecek? Çevre illere de, çevre illere de. Cemselerle askerlerin geldiğini gördüm. Telsizle emniyet müdürü devamlı yakınıyor. Sayın Valim girmek üzere bunlar. Bina yanıyor falan. Dedim geliyor. Askerler geliyor. Her şey Allah'tan, bak görüyor musun? Hakikaten Allah'ın üstüne bak. Hiç yanıyor. Allah çıkmıştır şimdi ya. Dışarıda bir yanıyor. Bir de ölüyor falan. Terlemeye başladım. Ölüm aklıma geldi. Eyvah dedim. Böyle pis pisine ölmeyeyim dedim. Koridora çıktım. Ayağım takıldı. Dokunup şöyle eğildim baktım. Asaf Koçak. Bileğine baktım. Nabız atıyor mu diye. Kalbini dinledim. Baktım hiçbir şey yok. Hemen yanındakine, o da Muammer Çiçek'miş. Ona da aynı şekilde. Tabii bu arada ben tekrar pencereye gidip geliyorum. Yani oksijen. Hırıltılar duydum. Tuttum kollarından sürüye o canların üzerinden, arasından kendi odamdaki pencerenin önüne getirdim. 2 kişi. Ama onları bilmiyorum hala. Bir kız sanırım büyük bir olasılıkla bel kızdı. Onu kucakladım. Onda da bir şey biraz hissettim. Onu da karyolanın üzerinde bıraktım. Tekrar çıktığımda daha ileride, daha yüksek bir hırıltı sesi duydum. Baktım bir kadın böyle nefes yutmuş ama kendinde. Uzaktan bir ses geldi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. O zifiri karanlıkta ensemden saçlarıma yayılan büyük bir sıcaklık, ciğerimi patlatan büyük bir koku, ağır bir koku, nefes almayı engelleyen, göğüs kafesinizi yırtan, nefes aldıkça sayısız bıçağın ağzınıza saplandığı, nefes almaya çalıştığınız anlar. Kendime geldiğimde koridorun başında yere uzanmış kalkmaya çalışıyordum. Bir yandan merdiven boşluğundan bir ejderhanın ağzından boşanan alevler gibi yukarı doğru yükselen alevler. Bir yandan korkunç bir duman, bir yandan simsiyah, zifiri, yapışkan, her tarafınızı yakan bir yapışkanlık. Ayağa kalktım. Hiçbir şey görmüyorsunuz ama temiz bir hava geliyor bir yerden. O tarafa doğru yöneldim. Otelin 1. katının arka tarafına bakan camlarının birinin önünde insanlar o camdan aşağı atlamaya çalışıyorlardı. Nefes alamaz duruma gelmiştik artık. Camı kırdım, oradan nefes almaya başladık. Havalandırma boşluğuna açılan bir pencere orası. Atlayan atlıyor, orada bir yere oturuyor. Eşim benim elimden tutuyor. Ben hiç anımsamıyorum bunu. Böyle bir duvar boyu herhalde sanıyorum. Oraya atlıyoruz beraberce, el ele tutuşup. Ama atlamadan önce helalleşmişiz, sarılmışız birbirimize. Olgun, içeride daha insanın olabileceğini, hepsinin dışarıya çıkmamış olabileceğini düşündü. Birlikte içeri girdik ve bulduğumuz çarşafları ıslatıp, yüzümüze, başımıza sarıp, otelin içinde kalan varsa arkadaşlarımıza haber vermeye çalıştık. Pencereden dışarı baktım şöyle, ellerinde sopalarla bekliyorlar. Ağza alınmayacak çirkinlikte küfürler ediyorlar. Şair abimiz Ali Yüce ile eşi Nimet abla bizim yanımızdalar. Nimet ablanın sözünü duydum ben. Evladım ben sizin anneniz yerindeyim. Siz bana nasıl böyle söylersiniz dedikçe daha çok küfrediyorlar. Ya tam bir canavarlıktı, başka bir şey değil ya. Otelle Büyük Birlik Partisi'nin balkonu arasında şöyle bir eğim var. Orada ayakta yürüyemiyorsunuz. Ben de böyle ayaklarımla, ellerimle de desteğiyle inmeye başladım. Ama o arada ana avrat küfrediyorlar. Ve diyorlar ki nereden girdiyseniz oradan çıkın. Sopaların ulaşacağı noktaya gelince ayaklarıma vurmaya başladılar. Bu sefer geriye geldim, orada sıkıştık. Durdurdular bizi. Küfür ederek durdurdular. Biz mi çağırdık? Gelmeyeydiniz bilmem ne.
Pencerenin birinde tıknaz bir adamı gördüm. Arkadaşlar gelin diyordu. Eşim ona da güvenmedi ama öbür pencerede komiser Mehmet'i gördük. Aziz Nesin'in korumalarından birisiydi. Bizimle birlikte oraya geçen bir komiser, gelin arkadaşlar deyince 31 kişi oraya öyle geçtik. Öyle şiddetli bir duman var ki burada kalamayız diyor Olgun. Ne yapacağız dedim. Karşıdaki balkona atlayacağız dedi. Ya nasıl atlayacağız falan diye düşünürken hızla geldi ve karşı balkona atladı. Atladı, düştü, orada kaldı. Ben de onun yanına atladım. Dokunuyorum. Olgun bayılmış yani, ses gelmiyor Olgun'dan. Benden daha fazla duman yuttu. Gittim kapıyı vurmaya başladım. Kapı açıldı. Bizim arkadaşların hepsi içerideler. Adam birisi önümden geçiyor. Dün ötüyordunuz lan. Bugün de ötseniz ya, ana avrat küfür hemen ardından. İşte toplum çıldırdı. Bilinçsiz, cahil. Bir kısmı seyretmeye geldi, bir kısmı slogan atmaya geldi, bir kısmı da sevap olur diye geldi yani. Aziz Nesin ölürse cennete gidecekler. İş çığırından çıktıktan sonra nihayet asker geldi. Asker daha önce de geldi. Toplanın dönün diye emir geldi. Döndü gittiler. Hiçbir şey yapmadı asker. İkinci gelişinde ateş ederek geldiler. Ateş edeye de otelin etrafını sardılar ve kalabalığı dağıttılar. İtfaiye girdi ve yangını söndürdü. İtfaiye görevlisi merdivenden yukarı çıkarak bizi kurtarmaya geliyordu. Arabanın üstünde bulunan 50 yaşlarındaki birisi, daha sonra adının Cafer Erçakmak olduğunu öğrendiğimiz Refah Partili belediye meclis üyesi, "Kurtarma, esas ölecek hayvan o!" diye bağırınca bizi kurtarmaya gelen görevli de hakaret ederek geri indi. Cafer Erçakmak'ın elinde itfaiye sırığı var. İtfaiye sırığı sizler de bilirsiniz. Ucunda bir sivri demir var. Bir de kanca var demir. Aziz Nesin'e vurmaya çalışıyordu. Cafer Erçakmak'ın elinde o itfaiye sırrının olduğu kare kullanılmadı. O niye kullanılmadı ben ona anlamıyorum. Yani Hani 20 kişi vardı? Ölen vardı belki abi ya. Bir polis çıktı arabanın üstüne, onu kucaklayarak engelledi. Aziz abi önde, ben arkasında indik. O bizi kurtarmaya gelen görevli Aziz abinin bileğinden tutarak aşağı salladı. Aziz abi düşerken merdivenin bir basamağını yakaladı. Böyle sarkıntı halde kaldı. O görevli Aziz abi yumruklamaya başladı. Burnu ağzı kanama içerisinde. İmdat çığlıklarımı duyan bir komiser çıktı, onu engelledi. Biraz ileride duran polis arabasını çağırdı. Araba geldi. Aziz abiyi kucakladı, indirdi, arabaya koydu. Dedi ki hemen Kayseri Hastanesi'ne gidelim. Şoför dedi ki efendim benzinimiz o kadar çok değil, gidemeyiz. Öyleyse buradaki hastaneye gidelim denildi. Su damladı. Dedim ki o zaman itfaiye geldi, söndürüyor yangını. Koridora çıktım, polis girdi. Ya dedim şimdiye kadar neredeydiniz dedim. Polis memuru hiçbir şey demedi. Dumandan boğulan canlarımızı sırtına yükledi dışarı. Ben de artık çıkmak zorunda kaldım. Dışarı çıktım. Büyük bir sessizlik. Tabii karanlık da basmış. O sessizlikte Gülük orada mıydı, dağılmış mıydı onun hiç farkında değilim. Ve güneş doğarken çök kamyonları. Ve güneş doğarken çök kamyonları ölüleri toplar. Yanılmıyorsam akşam 8 haberleriydi. Yangın haberini duyduk. Ben çok üzüldüm tabii ama üzülmeme fırsat verilmedi. Öğrenciler alkış tuttular. Yani benim için çok kabus gibi bir şeydi. Oh olsun işte cehennem ateşinde yandılar şeklinde yorumlar oldu tabii. Sırf bir alkış değildi. Mehmet komiser telefonun başına oturdu. Belediyeden bir personel otobüsü sağladı.
Işıkları söndürülmüştü. Işıkları söndürülmüş merdivenlerden tek sıra halinde indik. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldük. Tedirginlik başlamıştı. Ya bunlar yani sadece oteli kuşatmakla kalmazlar. Bütün buradaki işte bilinen Alevi evlerini, Alevi dükkanlarını da yakıp yıkarlar, camlarını, çerçevelerini dağıtırlar diye. Herkes bir tedirginlik içerisinde, yani kepengi olan kepengini kapatmaya, açık olan dükkanını kapatmaya falan başlamıştı. Korku ve tedirginlik mahallede de yaşanıyor tabii. Ali Baba ve Gökçebostan mahallelerinde. Gidip keşif yaptık. İşte mahallenin bitişiğindeki askeri Tugay'ın tel örgüleri var. Bu tel örgüleri nasıl keseriz ya da altını nasıl oyup bir geçit gibi yaparız ve bir taraftan barikatla direnirken bir taraftan da bu kadınların ve çocukların Tugay'a sığınmasını. Çünkü askeri birlik, artık askeriye sığınanlara da yarı yarıya direniş, yarı yarıya insanların canını kurtarma anlamında neler yapabileceğimizi düşünerek ve yangını bir anlamda içten içe ağlayarak izlemekten başka bir şey yapamadık sabaha kadar. Komiser geldi. Dedi ki biz sizi burada koruyamayız. Bizi emniyetin en üst katına çıkardılar. En üst katına. Ciddi bir şekilde o güruhun emniyet müdürlüğünü basabileceğini düşünüyordu galiba. Devlete bak ya. Hakikaten şu oldu. Birileri geliyor, bakıyor, gidiyor. 2-3 dakika sonra bir başkası bir taraftan geliyor. Emniyete doğru bakıyor gidiyor. Telefon irtibatı kesildiği için sanırım 7.30'la 8.30 arasında hiçbir bilgi alamıyorduk artık. O kabus gibi bir saat herhalde dumanlara bakıp otel değildir mi diyorduk, ne diyorduk bilmiyorum. Yani umarım orası değildir, umarım bizimkiler çıkmıştır gibi bir şeyler herhalde öyle yaşıyorduk. Ama işte o haber kanalında oteldekilerin isimleri dökülmeye başladığında yanımızdakilerin kardeşleri, canları, her şeyi hepimiz bizim arkadaşlarımız isimleri verildi işte. Ali Baba Mahallesi. Bir eve götürdüler. Çığlıklar. Artık bizden çıkmıştı, bir televizyon haberine dönüşmüştü her şey. Saatler sonra dediler ki şu arabaya binin, kamyona. Dışarı çıkarıldık. Dışarıda kaçışmalar, işte slogan atanların tekbir getirdiği, insanların şöyle şekline baktığın zaman hiç de PKK olmadığını o anda anladık. Kalabalık dağılıyordu, polis silah atıyordu. 21.30 falan sularıydı. Valiliğe gittiğimizde Vali Bey tek başına salonda sıkıntılı bir şekilde bizi görür görmez sarıldı hemen. Çok sayıda can kaybımız var. Keşke ben de ölseydim dedi. 2 tane de eylemci de acile gelmişti. Silahla öldürülmüş. Ortalık sakinleşti. Polis dağıttı. Bizim bir grup askeri tekrar arabaya bindirdiler. Bir mahalleye götürdüler. Mimar Sinan Mahallesi'ymiş. Yarısı Aleviymiş, yarısı Sünniymiş. Mimar Sinan Mahallesi'ni ikiye ayıran cadde boyunca devriye gezmeye başladık. Ve olayı hala bilmiyorduk. Çok kötü haberleri, katliamları duyarsınız, üzülürsünüz. Çevremizdeki insanlar birçoğu o algıda değildi. Belki de benim farklı düşünme sebebim Diyarbakır'dan gelişimle bence biraz ilgili. Çünkü bizim bölgedeki insanlar çabuk olgunlaşıyor yaşadıklarımızdan ötürü. Hepimiz şaşkınız. Biz kurtulduk ya herkes kurtuldu sanıyoruz. Televizyon haberlerini izlemeye başladığımızda büyük bir acıya gark olduk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Sadece ağlama sesleri geliyordu. Ama kimse konuşmuyordu. Antepli bir arkadaşım vardı. Kendisi de Aleviydi. Cebinde küçük bir cep radyosu. Kulaklığı takmış, dinlemiş. Kışlada herkes televizyonun başındaydı ve yemekhanelerde büyük tepkiler, büyük küfürler, işte Aziz Nesin'e yönelik özellikle. Merkezdeki kişi Aziz Nesin'di. Televizyonların verişi de oydu. Çevremizdeki diğer askerler hep Alevileri suçluyordu. Yani bu olayları başlatan, otelin yanmasına sebep olan ya da halkı galeyana getiren kişilerin Aleviler ve Aziz Nesin olduğunu söyledikçe bu arkadaş çok eziliyordu. Yani adeta niye Allah'ın belaları, niye yanınıza geldiniz der gibi o emniyette. Çevre illerden gelen çevik kuvvet ekipleri falan bütün polisler o salona geldiler ve bize şaşkın gözlerle bakıp çıkıp gittiler. İlk defa hayatlarında çocukluktan beri düşman olarak yetiştirildikleri insanları görüyorlardı herhalde çok yakından. Bize böyle garip gözlerle, böyle inceleyen gözlerle bakmak için sırayla hepsi geldiler ama bir tanesi bile başınız sağ olsun, çok geçmiş olsun,
Çok üzgünüz demediler. Bir tanesi bile. Çok enteresan. Yukarıda bize yapılan davranışı hiçbir zaman affetmiyor. Bakışlarıyla, her şeyleriyle baş belasıymışız gibi. Bize telefon vermediler o emniyette. İçeride telefonlar var, kaç tane oda var orada. Her odada telefon var. Telefon edebilen hayır. Salonda bir tane ankesörlü telefon var. Sanki bu kendi ülkem değil, başka bir ülkede o ülkeye kötülük yapan ama oradan tutsak alınan ve buraya kapatılan, tecrit edilen insanlar konumundaydık. Kolum kanıyordu benim. Biri gömleğini yırttı. Koluma boğum attılar. Alttan, üstten. Olgun'a su verdiler. Olgun biraz kendine geldi. Polis arabasıyla biz hastaneye kaldırıldık. Ama hastanede acayip bir kalabalık var. Gelenler gidenler, ne oldu dedim. Çok ölü, çok yaralı var dediler. Beni çıkarmış Kamber Çakır. Bir polisin kucağında alnımdan kanlar akarken ki bir fotoğrafım. Onu ben tabii daha sonra, çünkü o anda bende bilinç yok. Resmi de gazetelerden gördüm. Kamber Çakır'ı gördük hastanenin girişinde. Ayakta, bazı yerleri sarılı, perişan bir durumda. Abim astım hastasıydı. Dumandan çok etkilenmişti. Duvarın bir tarafında ateş yanmış. Arka tarafta abimin sırtını enseden kuyruk sokumuna kadar pişik yanığı yapmıştı. 2. derece bir yanıktı. Sonra bizi morga indirdiler. Yukarıda kapıda gördüğümüz Kamber Çakır'ın kızı morgda yatıyor ve haberi yok. Ve gözleri açık. Yengem çocuklarına çok düşkün bir annedir. Sivas'a gidilecek. Belkızım sen gitme. İçimde çok kötü bir sızı var diyor. Abim de diyor ki olmaz diyor, Belkıs hem Semah'ta hem diyor koroda. Abim 3 çocuğuyla birlikte gitti. Belkıs anne diyor, bir şey olacaksa oradakilerin hepsi benim arkadaşlarım. Yani onlara olacaksa bana da olsun. Kızım sana bir şey olursa. Diyor ki anne bana bir şey olursa Uğur Mumcu'nun cenazesi gibi bir cenazem olur diyor. Belkıs çok özel bir çocuktu. Hepimizin hayatında yeri vardı. Abimle ben. İşte tartışırız. Gelirdi boynuma sarılırdı, amca bizi yatıştır. Annesiyle babası yüksek sesle konuşsa onları yatıştırırdı. Belkıs benim annemin adı. Ben hiç Belkıs demedim. Hep anam derdim. Sanıyorum 11 yaşında falandı. Bir arkadaşıyla yaşadığı bir şey anlattı. Dedim ki kızım, hep bu kadarcık şey için bir arkadaş silinmez ki. Dedi ki amca, sana akıl vermek haddim değil ama dedi. Sen de böyle yap. Hayatımda o tür şeyleri çok gördüm. Biliyor musunuz? Belkız'ın sen de böyle yap dediği şeyleri yapmadıklarında hep yanılmıştı. Çok etraflı düşünürdü. Tek bir yönden bakmazdı. Belkıs'ın amcası. O zamanki konuştuklarımızı, arkadaşlarından dinlediklerimi bir araya getirdiğimde, inanın Belkıs'tan çıkaracağım derslerin olduğunu biliyorum, görüyorum. Belkıs'ın birçok şeyini kendime örnek almıştım. Faydasını da gördüm. Bu sene 1 Temmuz anmasında köyümüzde Belkıs'la Semah Dön'ün arkadaşları gelmişti. Edeceğimiz sohbet malum. Arkadaşının biri Belkıs anlatırken bayıldı. Şunu söyledi bana. Neden Belkıs orada kaldı da ben kalmadım ki yanında? Arkadaşları da kendi gibiydi. Bütün dernekteki çocukların dostlukları öyleydi. 2 tavukla gittiler bunlar. Bir Serdar bir Serkan'a gidip götürünce. Serdar hayatta olduğu için Belkıs'ı koydu getirdiler. Böyle her biri bir kutularda, kutular çekiliyor, yüzleri açılıyor. Bu kim tanı? Herhalde bundan daha büyük bir işkence olamaz bir insanın hayatında. Ben nöbetçiydim. Yaralılar, işte kaybettiğimiz insanlar gelmeye başladı. Derken gönüllü öğrenciler gelmeye başladı. Onlara haber verdik. Ama birkaç muhafazakar öğrenci arka tarafta hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şeye katılmadılar ve kesinlikle yaralılara yardım etmediler. Çağırınca da gelmediler. Öğrenciydiler. Konuşma duyuyorum ama gözlerimi açamıyorum. Orada inlemişim sanırım.
Sadece ses geliyor, bu yaşıyor diye. Düğün salonuna erken gitmiştik. Yani erken geldik, daha kimse gelmedi falan diye gelinle damatla işte odalarında konuştuk, salonda oturduk falan. Zaman geçiyor, kimse gelmiyor. İlhan Cem içeri giriyor. Bir bakıyor birisi orada, yüzün kuyulu. Hemen otelin perdesini koparıyor, yangın kovasının içine koyuyor. Islatıyor, üzerime sarıyor. Diye dışarı çıkıyor, dönüyor, diyor ki içeride birisi daha var yaralı diyor. Giriyorlar içeriye, beni alıyorlar ambulansa. Direkt morga götürüyorlarmış. Orada Şeker hemşire isminde bir hemşire nabzıma bakıyor ki nabız hafif de atıyormuş. Götürüyorlar. O hemşire bana serumları takıyor, yüzümü gözümü silmişler. Beni yatağa almışlar. Sonra da gidiyor, üzerim çıplak olduğu için bir tane sabahlık getirip bana giydiriyor kendi evinde. Diğer bir odada da bu olaylara karışmış dışarıdaki insanlardan birisinin artık tedavi amaçlı gelmiş. Orada abim mesela kaldırdı milleti ayağa. Siz nasıl bu insanları yok etti, birçok insanları yani yaktınız ve buraya da tedavi olmaya geliyorsunuz. Düşün, yakarken eli yanıyor. O benzini, o ateşi tuttururken insanın eli yanıyor ve hastaneye o kadar insanın öldürürken hiç mi düşünmediniz? Durum çok kötüymüş. Otele saldırmışlar. Herhalde kimse gelmez, sokağa çıkma yasağı da olabilirmiş. Düğün iptal dendi. Arkadaşımla eşi birbirlerine sarılıp uzun süre ağladılar. Evlerini yolunu tuttular. Arıyorum, nerede diyorum, ölüleri gösterin bana falan. Artık benim o feryat figan biraz şeyimden dolayı falan. Ya morga gittim ben. Ya hayatımda da hayatta yani yapabileceğim bir şeydi. Hemen hemen hepsi karbon monoksit zehirlenmesinden, yani dumandan boğularak ölmüşlerdi. Hepsinin yüzleri siyahtı. Abim gece kapıda nöbet tutuyordu. Söylentiler olmuş işte, sağ kalanları da buradan çıkartmayalım diye. 18-19 yaşındayım, abim de 22 yaşında. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Sağ tarafımda 3 kişi, sol tarafımda 4 kişi yatıyor ama hepsi de erkek. Ve şöyle bir döndüm, baktığımda küfrediyorlardı. Evinde kaldığımız Turan abi gelmişti. Turan abi, ben neden buradayım? Ne oldu dedim. Niye ben bunların arasındayım ve bunlar bana ne diyor? Niye küfrediyorlar diye bir anda bir panikledim. Tamam bir sen sakin ol, seni buradan çıkaracağız dedi. Olgun Şensoy tiyatrocu abimiz vardı. O benim durdu yanımda. Benim odamı değiştirdiler. Değiştirdikleri odada şöyleydi. En başta oteli yakmaya çalışan sarı hastası, baş sanıklardan bir tanesi. Diğeri de Kamber Çakır ve onun yanında da ben. Kamber amcaya baktım, her tarafı yanık içindeydi. Biz neden buradayız? Niye böyle oldu? Ne oldu sana diyorum. Çünkü yangını hatırlamıyordum. Sadece ofluyordu. Derin bir of çekiyordu. Ailemizden birileri arıyor. Ben niye hastanedeyim diyorum. Bir sen gelip alıyoruz seni diyorlar. İyi misin diyorlar. Ayağımda ayakkabı yok. Üstüm başım kan içinde. Camlar batmış. Cumhuriyet Üniversitesi'nden hemşirelik okuyan 2 öğrenci geldi. 2 kız öğrenci. Biz şimdi seni dedi düzelteceğiz dedi. Eşortman getirmişler, üstümü başımı değiştirdiler. Kanları temizlediler. Gizlice gelmişlerdi, sokağa çıkma yasağı varmış. Onlar gittiler, biz 3'ümüz kaldık. Sarı hastası sanığın da babası başındaydı. Bir anda Sara krizi tuttu. Tutunca babası küfretti bana. Bunu da öldürsün, bunları da öldürsün dedi. Kendisi çıktı ve kapıyı kapattı. Kamber amca bir sen kalk dedi. Ben kalkamıyorum. Çabuk kalk. Aşağıda polisler var. Polislere git, durumu izah et dedi. Bir yalın ayak aşağıda polislere indim. Dedim böyle böyle bizi öldürmeye çalışıyorlar. Tamam merak etme, bir şey olmaz dedi. Dışarıdan bir polis geldi. Ne oldu dedi arkamdan. Böyle böyle dedim. Tamam dedi, gel seninle birlikte çıkalım dedi. Öbür polisler bir şey olmaz diye dalgaya alırken beni, o bizi sanıyorum herhalde koruyup kolladı ama sonra ben de kendimden geçmişim. Morgda bir tane ceset açtı, Muammer, en yakın arkadaşım. İnekler yatarken diye gözüme baktı diye beni götür yavruma der gibi diye. Ben de
İşte ya biraz sonra götüreceğim acaba seni yavru hasta mı ola, özledi mi ola, seni türkü çağırdı mı diye. İrek diye patır patır ağlamaya başladı diye. Çocukluğundan zaten biraz şair ruhluydu. Böyle her şeye duygulanır ve onu kendinde yaşardı. Bu şiir yazmasından ben fark ediyordum ki bu çok duygusal ve hayatını her şeyden önce mesuliyetli yaşayacağını tahmin ediyordum. Yaratıcı kabiliyeti vardı, espri anlayışı çok iyiydi. Biz onunla çok gülerdik. Muammer ve diğer arkadaşlarımız yaşamış olsaydı inanın içimizden belki çok iyi tiyatrocular çıkacaktı. Muammer çok içten bir arkadaştı. Tiyatroyu da çok meraklı, hevesli bir arkadaştı. Böyle hani o kadar naifti ki. Oyunlarında bizim yanında olmamamızı isterdi. Yani özgür olamam oynarken şeklinde. Biz de saklı gidip görülmeden seyredecektik aklımız sıra. İnci, o da böyle yani hem tiyatro hem sinema bir şeyler yapmaya çalışan, o da öğrenciydi o zamanlar, başarılı bir öğrenci. Çocuklar gelirlerdi İnci'nin bizim yatak odasına girerlerdi. Hepsi benim karyolanın 4-5 kişi yatağın üstüne çıkardı. Yavrum sizin ananız babanız yok mu derdim arkadaşlarına. İnci'nin babası Münir Hanım sana teslim derdi, İnci derdi. Huriye'yle dursun derdi. Balık tutmaya gittik. Ankara'dan geldi. Kocaman bir balık tuttuk. Onu çırpınışına bu balık yenmez dedi. Acaba bu çırpınada acaba ne kadar bizden merhamet bekliyor dedi. Geri bıraktırdı. Son zamanlarda dünyanın geleceğinde güveni yoktu. Şüpheliydi. Yani 1 yıl, 2000, 5.000 yıl sonraki dünyanın mesuliyetini taşırdı yani. Ben böyle anlardım onu. Verin. Doldular meydana